İyi akşamlar herkese. Good evening, everyone. İyi akşamlar, hoş geliyorsunuz. Good evening, welcome. Hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün Avalos ile birlikteyiz. Bir yandan da yabancı değilsiniz diye söyleyebilirim. Ana'yı tanıtacağım yazıyı arıyorum arka planda. Ben ararken ben başka bir şey demek istiyorum. Arkadaşlar Ana'nın şimdi tanıtımını yapacak kocaman bir ekiple geldi buraya. Biliyorsunuz aramızda asistan olanlar var. Çok eski hatırladığım insanlar görüyorum. Tatyana selam seni bir anda ekranda görünce. Şimdi böyle biz bir yerleri tutmaya çalışırken böyle asistanlar tarafından tutuluyor olmayı deneyimleyecek olmak çok hoş geldi. Buna alan vermek, hani kendimize bu enerjiyi açalım demek istiyorum. Tanıtacaklar birazdan kendilerini de herhalde. İlknur'cum sen bulana kadar buldun mu? Yani çok büyük böyle bir çabayla bizi desteklemek için uzun süredir uğraşıyorlar. O yüzden de gerçekten ben çok memnun olduk. Arka planda biz İlknur'la tanıştık kendilerini tanıdığımızda. Onların da deneyimlerinden, tecrübelerinden yararlanıyor olacağız inşallah. İlknur'cum sana bırakıyorum sözü. Hoş geldi herkes de. Halil'cim sen de hoş geldin. Her zamanki gibi bizi yalnız bırakmadın. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Merhaba herkese, iyi akşamlar. That was briefly about you and your team, Anna. Many of our participants assisted the previous SAP programs, and now it's so lovely to be actually assisted by assistants in your group that we feel very privileged to have you and your team here. And now İlknur is going to shortly introduce you to our group, and then we will make a start. Teşekkürler Halil'cim. Ana somatik deneyimleme temelli beden ve hareket terapileri sunuyor. Somatik deneyimleme alanında ileri düzey eğitimlerini Meksika'da tamamlamış. Beden, zihin, hareket, body, mind, movement adında bir eğitim ekibinden diyeyim. Şili ve Latin Amerika'daki öğretmen ekibinden bu alanın. Şu anda Meksika'da ileri somatik hareket formasyonu üzerinde çalışıyor. Psikolog, pratiğinde Jungçu arketipik derinlik psikolojisine yer veriyor. Bireylere ve şirketlere somatik hareket atölyeleri, özel hareket eğitim programları sunuyor. Bunun yanında Parinama ve Tibet yogası eğitimlerinin yanında mindfulness, polarite terapisi, kranyosakral terapi, kas ve artikülasyon terapisi başta olmak üzere beden üzerine birçok terapi eğitimi almış. Uluslararası Somatik Beden Eğitimi ve Terapi Derneği'nin üyesi. Jung ilkelerine dayalı olan Somatik Çemberi Meksika'da kurmuş ve bu konularda çeşitli makaleler yazmış biri. Aramızda depremle ilgili kendisi bizi destekleyen ekipte yer alıyordu. Kendisinden süpervizyon alanlar oldu. Bu akşam somatik deneyimleme uygulayıcılarına özel olarak bizimle 5 asistan ya da 6 asistan ile birlikte bu eğitimi geldiği için teşekkür ediyoruz hepsine, bütün ekibe ve sizlere de. So that was briefly your resume, Anna, that how you are more oriented on body and movement, and your background on advanced somatics, and how you help individuals and companies as well, and all other body-oriented works have been mentioned. And we got supervision from you during the earthquake as well. And now you are here with your 6 assistants, and we are so pleased to have you and your assistants here. So that was briefly it. Floor is yours. Okay. Well, I am very, very, very grateful for this opportunity and for my colleagues from Mexico and the United States, and one is in Germany too, who will be helping us to accompany you in this journey of embodiment and deepening somatic, so that we have some relief and you have new skills
Öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum ben de sizlere. Asistanlarımıza da aynı zamanda Meksika'dan, Amerika'dan, Almanya'dan da var. Bugün sizlerle bu çalışmaları yapacak olmaktan mutluluk duyuyorum. So I think I'm very blessed because I have had the opportunity to go to Turkey 20 years ago with my mom and her sisters who were history buffs. So this is a very a project that comes from the heart, and you have a soft spot for all of you. Have a soft spot in my heart. 20 yıl önce Türkiye'de annemle vakit geçirme şansım olmuştu. O yüzden o dönemki anılardan kalan özel bir yeri vardır Türkiye'nin bende. İçinde bulunduğunuz bu dönemde de sizinle birlikte olmak o yüzden özellikle anlamlı. And one of the things we visited all around Turkey, but one of the things I remember is going to Pergamum. Türkiye'de pek çok yeri ziyaret ettik ama benim aklımda kalan yerlerden birisi Bergama oldu. And how magnificent your culture is. Kültürünüzün ne kadar şahane olduğunu hatırlıyorum. And there's this very eminent Galen personality who was born there and who worked there and helped the weary, the tired and the sick to get better. Orada doğmuş Galen adlı bir karakter vardır, kişi vardır. Kendisi yaşlılara, yaralılara, yorgunlara yardımıyla bilinen bir kişidir. So in his honor and with his spirit in mind, this session is also a blending of what some of his teachings and how to find well-being for our whole community. Bu akşamki oturumumuz da onun onuruna, onun anısına olsun, onun ruhuyla yayılsın isteriz, şifalanma adına. İçinde bulunduğumuz bütün camiamıza da böylesi bir etki oluştursun isteriz. Okay, and for those of you who have gone to the field, I did a little altar. I don't know if you can see it here. I put some agapandos, and we have ¿cómo se dice? A helmet and a candle, just to honor those people, our dear friends and families who were struck by this natural disaster. Burada bir köşemiz var. Bu köşede çiçeklerimiz, mumumuz ve bir kaskımız var. Afette yaşamını yitirmişlerin, yaralanmışların, sevdiklerini kaybetmişlerin anısına böylesi bir köşe oluşturduk. Oh, hold on. Getting up is not as easy. Here we go. Okay. So we're going to start, and I'm going to give you a very brief background so that you can have the information and the cues that we're going to work in the demo. Sizlere çok kısa bir Ardalan bilgisi sunacağım. Böylece demoda yapacağımız, neler yapacağımıza dair elinizde bir fikir olsun isterim. So I'm going to share screen. Ekranımı paylaşıyorum. Can you see it? Görebiliyor musunuz? Yes, we can see your screen. Okay. So we're going to talk today about somatic relief. And the deepening, by deepening our somatic skills with embodied anatomy. Somatik rahatlamadan bahsedeceğiz bugün. Aynı zamanda bedenselleştirilmiş anatomi ile somatik becerilerimizi derinleştirmekten bahsedeceğiz. So these skills, I applied them in the 2017 Mexico City earthquake. 2017 Meksiko City'deki depremde ben bu becerileri sahada uygulama fırsatı buldum. And I carried out with also a body mind movement team a crisis intervention in the streets, in the disaster zone, in ground zero zone. Body Mind ekibiyle beraber yine felaketin yaşandığı bölgede sokakta insanlara yardımcı olmak adına ekipler oluşturduk. So the first people we treated were the psychologists which were in a government agency booth.
Bizim ilk yardımcı olduğumuz grup psikologlardı. Bunlar devlete bağlı bir çatı örgüte bağlı olarak çalışıyorlardı. İlk olarak onlara destek verdik. Then volunteers who were working on the rubble. Sonra o bütün enkazla uğraşan gönüllülere destek verdik. And people who were waiting in tents for their kin who were in the buildings or the bodies that they were coming out. Ve yıkılmış binaların yanındaki çadırlarda işte sevdiklerinin ağaçların çıkmasını bekleyen insanlara destek verdik. I also treated people by phone, which had panic attacks and couldn't leave their homes, panic or anxiety attacks. Panik ve anksiyete atağı nedeniyle evlerinden ayrılamayan insanlar vardı. Onlara da telefon üzerinden yardımcı olduk. And in later stages, when the triage was lifted from the emergency triage was lifted, I went to ONGs. Acil durum triyajı ortadan kalktıktan sonra sivil toplum örgütleriyle görüştük. And some were with migrants. Bazıları göçmenlerle çalışan örgütlerdi. And also I went to a corporation which their building they had to evacuate the building because of the cracks. Ve çatlaklar nedeniyle binasını terk etmek zorunda kalan bir örgütle de çalıştım. And there I helped with their mourning and their briefing. Onlar da yas tutma sürecinde yardımcı olmak için çalışan bir örgüt. Okay, so the objective of our workshop today is to recover ourselves. Bu akşamki workshop'ımızın amacı kendimizi yeniden toparlamak. Recover our body, bedenimizi, our home, evimizi, our soul, ruhumuzu and especially our confidence. ve özellikle güvenimizi toparlamak için buradayız. So how are we going to do this? By deepening our somatic skills. Peki, somatik becerilerimizi derinleştirerek bunu nasıl yapacağız? So we're going to go beyond our familiar orientation that we use in SEP. Somatik deneyimlemede kullandığımız, aşina olduğumuz oryantasyonun ötesine geçeceğiz. We're going to go beyond grounding. Topraklanmanın ötesine geçeceğiz. And those will be physical exercises. Bir takım fiziksel egzersizlerimiz olacak. And then after the Ramadan fasting break, we will go beyond rage. Sonra da kısa bir iftar molası vereceğiz. Ardından hiddetin ötesine geçeceğiz. And we'll do a little, this is the background from depth psychology, and we'll do a meditation. Sonrasında derinlik psikolojisi ve meditasyon yapacağız. And to bring this back home a little bit more, we'll talk about two select cases. Biraz daha konu yerleşsin, daha içselleştirebilmeniz açısından da 2 tane vaka üzerinden paylaşımlarda bulunacağız. I've had the honor of accompanying a few of you at the beginning of this, the middle of February. Şubat ortasındaydı. Size daha evvel de katılmıştım etkinliğinize. Okay, by the way, I saw Eminem was there, so Emin, hello. Emine de oradaydı, ona da merhaba diyorum, ona da selam gönderiyorum. Peki. So İlknur told you a little bit about my background. So I just want to emphasize I'm a somatic movement educator and therapist. İlknur size benden kısaca bahsetti. Ben de birkaç şey söyleyeyim. Somatik hareket eğitimcisiyim ve terapistiyim. And the team, all the team that came is from Body Mind Movement, the assistants. Bugün aramızda olan asistanlar Body Mind Movement dediğimiz beden zihin hareketi diye çevrilebilecek grubun üyeleri. Some somatic experiencing. Bazıları somatik deneyimleme uygulayıcısı. And the ingredients I will also add to this chat is craniosacral therapy and muscle chains, which is physiotherapy oriented movements. Bu akşamki sohbetimizde birazcık kraniosakral terapiden ve kas zincirleri, fizyolojik açıdan da bir takım şeyleri konuşacağız. And as I've said, depth psychology. Ve zaten derinlik psikolojiden bahsetmiştim. Okay, so we will start by deepening orientation exercises. But before we do the exercise per se, I am going to use some slides to explain more what we're going to do. Okay. Şimdi
oryantasyon egzersizimizi derinleştirilmiş oryantasyonumuzu derinleştirme egzersizi yapacağız ama öncesinde göstermek istediğim birkaç slaytım var. So we're going to use the 3 planes of movement and embodied anatomy as our resources. 3 hareket ekseni kullanacağız ve bedenselleştirilmiş anatomiden yararlanacağız egzersizlerimizde. So what are these 3 planes of movement? Peki 3 hareket düzlemi dediğimiz şey nedir? I want to help you refine your perception of movement cues that our patients has or you yourself have in these 3 planes. Aslında bu 3 düzlemde kendinizde ya da danışanlarınızdaki hareket algısını rafine etmeniz mümkün. So if we see there's 3, the body here is cut with 3 colored rectangles. Beden burada gördüğünüz gibi 3 ana alana ayrılmış vaziyette farklı renklerdeki düzlemlerle. So we have the green one, which is called the horizontal. Yeşil olan table plane. yatay masa düzlem dediğimiz. Do you see the cursor? Yes, yes. Okay. So this is the green one. So it's the table plane. So you can do like this with your arms. Masa düzlem. Kolunuzla böyle yapabilirsiniz mesela. Bu o düzlemi gösteriyor. It divides the body from top or superior to inferior. Bedeni superior ve inferior olmak üzere, üst ve alt olmak üzere ikiye ayırıyor. And it moves the body by rotating it in that plane. O düzlem üzerinde beden rotasyon halinde hareket eder. The traits it helps us with is to communicate, to relate to our environment and others, like while we're eating, to give and take, and to commit. Peki nasıl fonksiyonları var bu düzlemin? İletişimimize yardımcı olur. Çevreyle iletişime, etkileşime girmemize yardımcı olur. Yemek içmek gibi. Alma verme fonksiyonu vardır ve kendini adama fonksiyonu vardır bu düzlemin. Okay. The second plane is a blue plane which is called the door plane. So like if you were in the door frame. İkinci düzlemde kapı düzlemi dediğimiz düzlem. And it divides the body from back to front. Bu da bedenin ön ve arkasını birbirinden ayırıyor. And when we move in lateral flexion. So I invite you to do a little lateral flexion. Buradaki harekette lateral hareket dediğimiz yanlara hareket yapar. Şöyle yapar mıyız hep beraber? Your legs also. Bacaklarınız da. Thank you. And what the traits it brings to our connection with others is evaluating options. Do I do this? Do I not? My intention in this is this. Will I analyze certain aspects? So I'm going back and forth, analyzing. It also discriminates because it gives us time to, we can do this, we can do that. And it helps us by going back and forth this way to comprehend the situation, comprehend ourselves and how we are and how we present ourselves to others. Okay. Peki nasıl fonksiyonu var diye soracak olursanız, bir takım opsiyonları tartmada işe yarar. Niyetimizi ortaya koymada, analiz etmede, acaba böyle mi yapsam, şöyle mi yapsam? İki farklı şeyi birbirinden ayırmada, bu böyle, bu böyle. Ve nihayetinde de bunu idrak etmekte ve kendimizi ortaya koymakta işlev gören bir düzlemden bahsediyoruz. So the last plane is the sagittal plane, which is in red. Son düzlemimiz de burada kırmızıyla gösterilen boyuna düzlem. It's also called the wheel plane. Buna da çark düzlemi diyoruz. Oh, like chakra, chak. Yes, çark. Yes. Okay, so it divides the body from right to left. Bu da bedeni sağ ve sol olarak ikiye ayırıyor. And because it moves in this wheel plane, it helps us move the body forward or backward. Bu düzlemin özelliği de bedenimizi öne ve arkaya hareket ettirmesi. So I invite you to just try a little bit. Hadi bunu da biraz deneyelim. And this plane, its trait is to bring us to action. Once we've kind of figured out what to do in the vertical plane, we can go forward and
do this project or help this person or take care of our kids. There's locomotion involved. And because it helps us move backwards or forward, it's also a plane that protects us. I can go forward if it's safe, or if I think it's aggressive, I can retreat. Or I can also be aggressive when I'm in the fight or flight. Buradaki fonksiyonlarına baktığımızda da eyleme geçmek, hareket etmek, bir yerden bir yere taşımak, koruma, agresif yani ileriye yönlü saldırı, agresif hareket ya da geri çekilme hareketi önü arkaya olduğu için o savaş kaçları yöneten düzlem. So, why are we talking about this today? Peki neden bunları konuşuyoruz bugün? Because when we have accidents, or in this case, the earth moved and everything around us moved, our body orientation within ourselves and how we move has been affected, especially if I hit my shoulder or if I fell down in my legs or something hit me. Eğer kişi kaza geçirirse ya da bir deprem nedeniyle yer oynar, her taraf yıkılır ve kişi yaralanma yaşarsa, örneğin omzunu vurdu vesaire oldu, oryantasyonu zedelenir. Kendi iç oryantasyonu, itimi yaşanabilir. So, when this happens, our kinesphere or our vital space is not whole. Bu olduğunda da o yaşamsal alanımız, o kendi içinde bulunduğumuz yaşamsal küremiz artık bütün halde değildir. So usually one or two work. Burada yapılabilecek bir iki çalışma var. And one plane is missing. Ama işte burada bir düzlem eksik. So when we'll do the demo, we will see how this will work out. Bu çalışmanın demosunu yaparken nasıl işlev gösterdiklerini hep beraber göreceğiz. And it's usually the one that comes up unexpectedly. Genellikle de hiç beklemediğimiz yerden su yüzüne çıkıyor. Okay. So we're going to go to anatomy now for all those who love anatomy and like Galen. Anatomiye bayılanlar için birazcık da anatomiden bahsedelim. So what really happens when we go into survival mode? Into our Survival moduna gittiğinde, savaş kaç don modlarına girdiğimizde ne oluyor beynimizde? So we have the three brains. The oldest one is down here in the posterior brain, the reptile brain. Üçlü beyin teorisini biliyorsunuz. En eski olan alttaki sürüngen beyin. The limbic, which is more emotional, in the middle brain. Limbik beyin daha ortada, daha duyguyla alakalı. And then we have the prefrontal cortex, which is the logical brain, where we're smart, where we have our executive functions and we can plan and organize. Bir de prefrontal korteksimiz var. Orada daha böyle mantıklı, plan yaptığımız, organize olduğumuz kısım yer alıyor. But when in survival mode, which we have been for 2 months, Şimdi sağ kalım moduna geldiğimizdeki neredeyse son 2 aydır devam ediyor. Is offline, it's shut off. Düşünen beyin kendini kapatıyor. So the emotional brain, which is the limbic, and the reptile brain, which is the posterior brain, take over. Burada limbik beyin ve posterior beyin, alt beyin devreye giriyor. O ele alıyor kontrolü. So instead of using this central nervous system as a whole with the brain on top, the head brain, bu merkezi sinir sistemini kullanmak yerine, beyin en tepede onu kullanmak yerine we are only relying on the brain stem sadece beyin sapına ve omuriliğe bel bağlıyoruz fonksiyon gösterebilmek için. Okay, I can change the slide. Hold on. Oh my God, something happened. Hold on. Bir slide'ı değiştireyim. Okay, so this is another view of the brainstem. Bu da beyin sapının farklı bir görünümü. And part of it has a lot of contact with the neck. Bunun belli bir kısmının boyunla ciddi bağlantıları var. And it's a transit zone, just like the Bosphorus is between the Black Sea and the Mediterranean.
böyle bir transit bir geçiş sağlıyor, tıpkı boğaz gibi. So when we count the brainstem, we count these purple respiratory centers. Beyin sapını sakinleştirdiğimizde bu morla gözüken solunum merkezlerini de sakinleştiriyoruz. So that the internal and external intercostal muscles start moving properly. Ne oluyor o zaman? Hem içerideki hem dışarıdaki interkostal kaslarda daha rahat hareket edebiliyorlar. And so does the diaphragm. Diyafram da aynı şekilde. It also relaxes the cranial nerves and soothes the Boyun veins. sinirlerini, kraniyal sinirleri ve aynı zamanda vagus sinirini de sakinleştiriyor bu. So this is a bottom view of the brainstem. Beyin sapının alttan görünüşünü görüyorsunuz. And these are all the cranial nerves which are in pairs. Bunların hepsi çiftli şekilde olan kraniyal sinirler. They innervate all our senses. Bütün duyularımız bunları ilgilendiriyor. Or our sense muscles. Duyu kaslarımız, part of the neck. boynumuzun bir kısmı. And we have the familiar 10th cranial nerve, which innervates not only the organs, but also the ear. Ve 10. kraniyal sinir var. Bunlar sadece organları değil, aynı zamanda kulağa da temas ediyor. And this is at the back of the skull, and we can see where the ganglion of the vagus nerves are, just below, behind the ears. Buradan baktığımızda da vagus sinirlerinin kulağın hemen arkasından nasıl çıktığını görüyoruz. Okay. And this we will not be able to, I'll send it anyway to you, but this is the vestibular system that helps us with balance, which is located in the inner ear with our hearing. All this is how we keep our balance. And it has to do with the planes. Each of these channels has to do with the planes we just talked about. Burada da iç kulağımız vestibüler sistemi görüyorsunuz. Buradaki yapılar yardımıyla da o bahsedilen düzlemler boyunca dengemizi sağlayabiliyoruz. Okay, so we're going to stop sharing and we're going to start working. Şimdi paylaşımı durduralım ve çalışmaya başlayalım. So is there anybody here who wants to volunteer or you've already chosen someone for the demo? Demo için gönüllü biri belirlendi mi, yoksa şimdi mi soralım gönüllü biri var mı diye İlknur? Şimdi soralım bence. Let's ask now. They haven't identified anyone. Neck issues, right? Ana, Yeah. you didn't specify it. Boyun, özellikle boyunla ilgili sıkıntı yaşayan var mı? Selin, senin Maybe someone especially have some issues with regard to neck. Can we ask like that, Anna? Yep. And there's Celine who has her hand up, and people have hand up. We'll have questions afterwards. For now, I don't have a neck issue right now, but sometimes it's an issue for me. But Şu an için hissetmesem de arada bir boyun problemi ben de yaşıyorum. Okay. So I'm going to. We usually wait in somatic experiencing for the orientation. So I will ask you to do the normal orientation we usually do to the right, but do it really nice and slow. And we're going to add the breathing. When you go to the right side, when you come to the limit of your neck or your jaw or your eyes that hurt a little bit, or just take a little bit, you will breathe there, and you will breathe as many times as you need. 9, 5, 3 times. Şimdi oryantasyonu yapacağız yavaş bir şekilde, ama bunu yaparken nefesi de ekleyeceğiz. And then return to center after you breathe. Tekrar geri merkeze döneceğiz, nefesin merkezine. And then to the other side. Şimdi diğer tarafa. And I invite you to. I see many of you doing them too. So, and I'm sorry. And Celine, did you want to tell us when did you have this neck problem, and what do you feel sometimes, so that we have a reference point, of a starting point? Peki ne zaman hissediyorsun genellikle bu boyunla ilgili problemi? Ne hissediyorsun? Böyle bir referans noktamız olsun. I held a lot of
feelings at my neck, Boynumda çok his tutarım ben. especially fear. Özellikle korku. So it was bad in the beginning of the earthquake. Now it's Depremin better. başında daha kötüydü. Şimdi bir tık daha iyi. Okay. Peki. So, okay. Any side specifically? Özellikle bir tarafı ağrıyor diyebilir misin? The back The back. and the sides, like constriction. Şu arkası. So there we're talking about the sagittal plane. Well, the back. Maybe you went backwards and it was train. Şu And özellikle the geriye side. gittiğinde So tutulan we're kısım. talking. So we're talking also yanlar. about the vertical plane, the door plane. Okay. So how did you feel now that you did it with breathing? Peki nefesle yaptığında nasıl geldi? I feel more grounded than the regular one. And it's because we are using those respiratory centers there. Daha topraklanmış hissettim kendimi. Çünkü burada soluk alıp vermeyle alakalı sinirler var. Okay. So now you're doing if you saw, she did a very, very, very slight tilt to the I think to your left, no? Ne gördük? Right. Sanki böyle senin sağına To your doğru. Evet. Şöyle ufak bir eğilme gördük şimdi. So now she's in the vertical plane. She's changed from the horizontal plane to the vertical plane. Ne oldu? Yatay düzlemden şimdi dikey düzleme geçti. So I'm going to invite her now that she's given me the cue. I've seen it. I reflected on her. I'm a mirror for her to do it now, but with a little bit more consciousness, just to that side. Bana ipucu verdi, yansıttı. Ben bir ayna olarak onu ona söyledim. Şimdi bilinçli olarak oraya doğru biraz daha gidiyor. And I see many of you doing it, and please do it too. It will help and benefit all of Böyle us. yavaş. And just notice, you go to your ear tries to get to your elbow. It doesn't go all the way. It doesn't matter. It's the limit you have today, and it's okay. We respect it. Gidebildiği yere kadar, omzuna değene kadar ama sonuna kadar gitmek zorunda değilsin. And then we return to the center. Sonra merkeze dönüyoruz. And just breathe. Ve nefes al. Did you notice anything? Yeah, some activation at my heart. Aktivasyon hissettim. Is it bearable? Can we go on? Or can we... Çok mu kötü yoksa? It's bearable. Okay. And why is the activation of the heart? There are nerves, just like the vagus nerves, that go around the heart. Kalp ne alemde? Çünkü vagus siniri kalbin de etrafından geçiyor. Kalp ne alemde? Okay. So it's changing tone. So it's saying, oh, what's going on? How's the activation now? It's mild. Biraz daha around az. here. Hafif. Burada. Hafif. Okay. So now let's go to the other side. Or if you want to do it to the same side, you can repeat. Diğer tarafa geçelim şimdi. And remember to breathe. That limit you have today, if it's 5 degrees, 10 degrees, 20 degrees, it's Nefes okay. Just almayı da breathe in that limit. 5 derece, 10 derece o limit içerisinde nefes al. And when you need, come back to center. Ve şimdi geri ihtiyacın olduğunda da yeniden merkeze dön. And what did you find on this side? Bu tarafta ne çarptı gözüne? Burada ne buldun? Like the energy is going down to my feet. Enerji ayaklarıma gidiyor gibi oldu. So I feel the flow of it. Akışını hissettim. Okay. So just by adding the breathing, there's a little difference, and you can go very quickly to the feet and to the grounding. Nefesi eklediğinde bir fark oluşuyor, değil mi? Çok daha hızlı bir şekilde topraklanmaya, ayağa gidebiliyorsun. Okay. So we did the horizontal plane, and we did the vertical, the table plane and the door plane. Masa düzlemini yaptık ve kapı düzlemini de yaptık. So which one is missing, Celine? Hangisi eksik kaldı Selin? Horizontal. And I remember I was doing this movement a lot when my neck hurted.
during that Boynum time. ağrıdığında çok yapıyordum. Şu hareketi çok yaptığımı hatırlıyorum. So this is the sagittal plane going back. Okay. Bu geriye doğru gitme, It's boylamsal. the wheel one. Çark. Mhm. And it's a Çark. protection. Mhm. Aynı zamanda Uh-huh. koruma da var. So I invite you to go back ever so slowly, but breathing. Yavaşça ve nefes alarak And when you come to your limit, Celine, breathe. arkaya git. Tam sınırına vardığında nefes al. And when you need to, also return nice and slow, breathing. So, İhtiyaç duyduğunda yavaşça tekrar nefese dön. mhm. Okay. How did this feel when you come to your center again? Tekrar merkezine döndüğünde şimdi nasıl hissettirdi? Again, I feel activation at my chest. Yine Yeah. göğsünde bir aktivasyon hissediyorum. Yeah. So let that linger a little bit, and when you're fine, you tell me. Mhm. Biraz kalmasına izin ver. Daha sonra iyi artık geçtiğinde biraz daha iyi olduğunda bana haber ver. I forgot to tell you that these are Laban movements. Rudolf Laban, and he was an architect and he was a dancer. So that's why it's so beautiful and so exact. Mhm. Bunlar Laban hareketleri. Bunlar aynı zamanda kendisi aynı zamanda bir mimardı ve dansçıydı. O yüzden bu kadar Mhm. tam keskinliği var. And also the muscles, the ligaments, and the discs between the vertebrae are adjusting themselves to these new. Kaslar, ligamentler, omurların arasındaki sinirler kendilerini bu yeni harekete, yeni eve deyim yerindeyse adapte ediyor. And Halil is really enjoying himself. Halil de bir taraftan egzersizleri yapıyor. Keyfi yerinde. Okay. So Selin, this time, how's your activation? Aktivasyon ne alemde Selin? It's a little bit more strong than the first one. It's more in the İlkinden middle. biraz daha güçlü, biraz daha ortada. Okay. So Tamam. I will invite you. We're going to measure it and auto-regulate. But how would it be, instead of going in the sagittal plane back, how would it be to go flexion forward a little bit? Just tilt your head a little bit. Peki kafanı çok az eğip şöyle öne Nice and doğru. slow. And remember to breathe. Orta nefes almayı unutma. And how is it now when you breathe, when you're in flexion? Şimdi nasıl nefesinle baktığında? Well, I automatically close my eyes and like rapid eye movements, my eye moves. Otomatik olarak gözümü kapatıyorum. Hızlı göz hareketleri oluyor. Okay. So I would invite you to do, instead of all the flexion, just a tiny flexion. Just the first and second vertebrae, just a tiny, yes, like a millimeter. But Böyle flex. bütün fleksiyonu yapmak yerine çok böyle küçük milimetre şöyle bir fleksiyon. Tiny. Küçük küçük. While she's exploring, the rapid eye movement is because when we move our column in our cervical spine and all our spine, the eyes tend to always look for the horizontal. So when we're adjusting the tone and the vertebrae are adjusting with their muscles and ligaments, all the information is rearranging itself. Burada özellikle bu düzeltmeleri yaparken bu ligamentler üst üste binerken bir göz sürekli şurada bilgi arar, ileride yukarıda bilgi arar. Okay, so how are you now that you did it less is more? Şimdi birazcık daha az yaptın. O zaman nasıl geldi? The energy is going down again and I can feel some tangling at my feet.
Enerji yine aşağı doğru iniyor. Ayaklarımda ufak karıncalanmalar hissediyorum. So the energy is going down and there's a little discharge. Bir boşalma var yani. Peki. Okay. And just because I'm seeing all of you, there's some people that are yawning. So that's Mesela- beautiful because that's going into all this flexion and the organs and the lungs and so it's really nice to yawn when this Esneyenler happens. görüyorum, iç çekenler görüyorum. O da çok güzel. Demek ki böyle organlara kadar, içeri kadar iniyor. Okay. Etkisi. Peki. So how do you feel now, Jess Selin? Şimdi nasıl hissediyorsun Selin? Neutral. Neutral. Nötr. And this is maybe is because you found your center. Because Belki you found merkezini the bulduğun third için. plane that was missing. Sorry. Eksik olan 3. düzlemi bulduğun içindir belki. Yeah. So as one phrase that is very important for me at least is do the movement but come back to center, come back to center. And this is an invitation. If someone is dissociated also it's come back to yourself. No? Özellikle burada önemli olan bir cümle var ki o da merkezine geri dön. Tamam, hareketi yap, merkeze geri dön. Disosiye olan birisi için de tekrardan geri kendine dönmesi gibi. And we have a lovely, lovely yawn from Selin. Çok güzel bir esneme geldi Selim'den de. That is like we just scored our first football goal. Bu sanki ilk golü atmış gibi bir heyecan yaratıyor. The yawns are we're bringing 200 more times air into İç our body. geçirdiğimiz vakit bedenimize 200 kat daha fazla oksijen alıyoruz, hava alıyoruz. So there's more air, there's more oxygen. Ne kadar daha fazla hava varsa o kadar fazla oksijen vardır. And because our neck is better, our trachea and esophagus, where the breathing comes, it's freer. Ensemiz de daha rahat olduğu için trakea, özofagus bunlar daha açılıyor ve nefes daha rahat bir şekilde akıyor. So she's had like 3 yawns, so it's beautiful. Harika, 3 kere esnettik. Süper. Yes, I Segel is also yawning. Great. Evet, I love people. I love when people yawn. I don't think it's a blessing. Bayılıyorum esneyenleri gördüğümde. Harika. Okay, but I've noticed that all of you are very polite, and when you yawn, you go like this. Ama herkes çok nazik tabii ki. Esnerken herkes böyle bir ağzını kapatıyor. And that's good in society. Tabii ki toplum içerisinde bu iyi. But that's not good for our bodies. Ama bedenimiz için iyi değil. How does a cat, a lion, a tiger yawn? Bir kedi, bir aslan, kaplan nasıl esner? Yes, you're there nearly. So it's a full body. O yüzden böyle bütün bedende böyle yardırın. So don't restrain the yawns. Let them be. Tutmayın içinizde. I saw some lovely ones in this page. Harika esnemeler görüyoruz. Oh, Nur. I want to yawn like Nur. Ben Nur gibi esnemek istiyorum. And Gulsa is also doing a great job. Gülşah da çok iyi iş çıkarıyor. And as you know, the yawns help us discharge. But specifically, they let the diaphragm return to its neutral point, as Selim mentioned. Hem böyle reşarj edici özelliği var. Aynı zamanda da diyaframı nötr pozisyonu, o Selin'in de bahsettiği o nötr hale dönüştürmeye yardımcı olur esnemeler. When we have panic attacks or anxiety attacks, we go and the diaphragm goes up with our hands too. Panik atak ya da anksiyete ataklarda böyle diye kaldığımızda diyafram da orada kalıverir yukarıda. And if we sustain it for a day, a month or 2 months, we're breathing very shallow. Ve orada tutarsak diyaframı bu defa çok sığ nefesler almaya başlarız uzun süreler boyunca. And we breathe up here instead of at the back, at the lower back. That's where most of our alveoli are, here in the back. Burada pek çok alveolümüz buradadır özellikle. Buraya kadar nefesi götürmek. So please, when we say complete something in somatic experiencing, let people complete their yawns. Somatik deneyimlemede ne deriz? Hep eksik olanı tamamlamadan bahsederiz. O yüzden insanların esnemelerini de tamamlamalarına, tam bir esneme yapmalarına izin verin.
the muscles resets because they're stretching, but they're also Kaslar da kendini contracting with inner energy. So they're going both ways. So that's a lovely reset. Çünkü hem kaslar da kendini resetliyor. Çünkü hem esniyorlar, aynı zamanda hem de kasılıyorlar. Majo is also yawning. That's another of our assistants. Welcome. Yine esneyenler görüyoruz aramızda. And when our diaphragm is in neutral, our lungs do their work properly with their heart. Şimdi diyafram nötr pozisyona geçtiğinde kalbimiz, akciğer ve kalbimiz de işlerini düzgün yapabiliyor. And you can do it with your hands too. ¿Cómo se llama? The diaphragm pushes all the organs and the digestive tube, so it can also do its digestive biomechanical work. Çünkü böyle aşağı doğru hareket ettiğinde diyafram alttaki mideye, bağırsağa hareketini yaptırıyor ve sindirime de yardımcı oluyor. Okay. So how are your yawns? They've settled you a little bit more, Selin? Esnemeler sakinledi mi birazcık Selin? Nasılsın? Yeah, and I can physically feel my chest is bigger, Fiziksel olarak sanki göğsüm daha büyümüş hissediyorum. Yeah, I feel the opening. Sanki How böyle big is it? açılmış How much open? 20%? Ne kadar açıldı? Bir göster. %20 mi? %50 mi? Ne kadar açıldı? 30%, maybe 30-40%. %30, %40 açıldı göğsüm. So Selin, you can yawn like a lion now. Selin şimdi artık aslanlar gibi esneyebilirsin. Okay. So now we've done the big ones and we're going to do the little ones for our brainstem. Şimdi beyin sapımız için de küçük bir takım hareketler yapacağız. Oh, and by the way, the yawn is in the vertical plane. Esneme dediğimiz şey dikey düzlemde bu arada. I'm deciding to stay in bed or waking up and going to work. Acaba yatakta mı kalayım yoksa kalkıp işe mi gideyim? Burasında mesela. But now we're going to go to work. So Şimdi işe gideceğiz. Peki. we're going to do some round movements of your head as natural as you want. The range Olabildiğince doğal bir şekilde dairesel hareketler yapıyoruz. And when she does this, I invite you to notice which side flows better than another. It takes a little bit of... Bunu yaparken hangi taraf daha dinamik. kolay akıyor onu fark et. Bir bak bakayım. Saat yönde mi daha kolay, diğer yönde mi daha kolay? And how does that feel, Selin? Nasıl hissettiriyor? The front is better. Ön daha iyi. At the back, like something stuck, especially Arka when I tarafta do bir şey takılıyor gibi. this direction. So it's Özellikle bu yöne yaptığımda. So it's the vertical and the sagittal plane have an issue there. Burada dikey ve boylamsal olan da bir sorun var. And Sinem is yawning and she's not with putting her hand in her mouth. Sinem de esniyor ama eli ağızda olmaz. Hayır, elimiz ağzımızda esnemiyoruz. Bu toplantıda öyle değil. And as you see, yawns are contagious. So you can do this with children and it's great fun. Esnemeler bulaşıcıdır bu arada. Çocuklarla da yapabilirsiniz. Çok eğlencelidir. Okay. So instead of doing these big circles, I'm going to ask you to imagine you have a coin this big in front of your nose and do them as tiny as this. Şöyle bir burnunuzun ucunda bir bozuk para varmış gibi onun o kadar küçük. Sanki onun boyutunda dairesel hareketler yapalım. Büyük değil. And I invite you to breathe. Remember to Ve breathe. nefes almaya davet ediyorum seni. Tekrardan. How did this feel on this side? Nasıl hissettirdi burada? It flows better. Daha iyi akıyor. I feel something hard at this side of the back of my neck. Sanki şöyle arkaya doğru bir şey. So that's probably the trapezius muscle, which goes Trapezius kasları büyük ihtimalle from şuradaki. here, comes from here to here. Like something stuck there. Sanki bir şey takılmış gibi orada. Okay, and also remember there was ¿cómo se llama? A cranial nerve that goes back. It goes to that muscle. Burada bir kas var. Tam o kasa doğru, oraya doğru gidiyor sinir. Tam oradan geçiyor. It has influence. Okay. So anyway, do it to the other side. Şimdi diğer tarafa doğru bir yap bakalım. I feel dizzy. Biraz başım dönmüş gibi hissediyorum. Duralım. Okay.
And you feel dizzy because the brainstem is changing tone. Başın dönüyor gibi hissediyorsun çünkü beyin sapının tonusu değişiyor. And your eyes, instead of seeing all the periphery and all the movement, now they're concentrating on you. Gözlerin bütün periferi ve etrafı görmek yerine şu an senin üzerine odaklı. How's the dizziness now? Şu an baş dönmesi ne alemde? It's mild. And, Azaldı. and I also feel a little nausea. Hafif bir mide bulantısı da geldi. Mm-hmm. And that has to do because this is, the glossopharyngeal and all the oral cavity and nose cavities being also Ağız orienting from there. Mm-hmm. ve burun boşluğunu aktive ediyoruz. Oradan geliyor. Okay. Peki. So instead of doing at the front, let's do it at the back. So imagine Öne doğru yapacağına şöyle arkaya doğru yap. And you're going to move. Şöyle bir hareket ediyorsun. Yine aynı bozuk para orada. Birinci ve ikinci omurun oradan. O hareketi orada yapıyorsun. Bu defa arkada bozuk para. How I is can it feel now? the energy is going down again to my legs. Tekrardan geri aşağı doğru iniyor. So the brain stem and the brain and the spinal cord are sending energy. Beyin sapı ve omurilik enerjiyi ve bilgiyi gönderiyor. Okay, so we can also do it in the mouth or in the chin, but because she's getting dizzy in the front, we're not going to do it. Other people can try it from the chin. Normalde şuradan da denerdik. Şuraya da koyardık o bozuk parayı Not onun you, Selin. etrafı boyunca ama size yaptırmıyoruz Selin. Çünkü o baş dönmesi var. And the last one will be to put our hands on our nape. Sonuncusunda da alacağız. Ellerimizi şöyle ensemize yerleştireceğiz şu şekilde. And you can let your head rest a little bit with a little weight. Elinin oluşturduğu o şeyde başın dinlensin birazcık. Şöyle başını bırak oraya. Başını ağırlı tutsun. You're not only touching your hair and your skin. Sadece saçına ve tenine dokunmuyorsun. But you're touching all the ligaments and all the tiny muscles between the vertebrae and the big muscles, the tiny vertebrae in the vertebrae, which are very profound, and all the muscles which are external that hold our head up. Başımızı bu şekilde tutmamıza yardımcı olan bütün o kasları, küçük kasları ve ligamentleri, bağ dokuları, onları hissettiğini, onları da tuttuğunu fark et. And remember to breathe. Ve nefes almayı hatırla. All the times you need. İstediğin kadar zaman ayırabilirsin, istediğin kadar zaman tanıyabilirsin kendine. Note the heat, the temperature, I mean. Sıcaklığı fark et. And note how you're feeling. Bak bakalım nasıl hissediyorsun. And imagine now the spinal, the brainstem, our very reptile brain, right between your hands, just with the imagination. Beyin sapını ve sürüngen beynini tam elinin içinde hayal et. And send your breath there so it gets oxygen. Ve nefesini oraya gönder. Böylece orası oksijenlensin. And it also eliminates all the toxins that are there. Ve oradaki toksinleri de elimine etsin. Ortadan kaldırsın. Just notice in silence what it feels like. Sessiz bir şekilde neye benzediğini fark et. Here is our Bosphorus, which connects us to the Black Sea and the Mediterranean. So it's connecting our head with our trunk, with our torso. Burası da bizim boğaz içimiz. Nasıl ki boğaz Karadeniz, Akdeniz'e bağlıyorsa, burası da başımızı üst gövdemize bağlıyor. And especially we're calming all our senses with our touch, with the energy of our hands and with our breath.
Dokunuşumuzla, nefesimizle, temas halinde bu deneyimi yaşıyoruz. Hepsi beraber. And I got a great big yawn from İlknur. İlknur da şahane bir esnedi. Okay, so because you might be tired, Kulsa is also having a great, oh, and there, yeah, this is a chain reaction, great. Yine zincirleme reaksiyon başlattık. Harika. So how do you feel, Celine? Nasıl hissediyorsun Selin? I felt the tingling at my hand. Ellerimin Like- böyle karıncalandığını hissettim. Like a physical energy there between my hands and Fiziksel bir enerji hissettim ellerimde. Mhm. I feel so strong at my leg Ayaklarım çok kuvvetli hissettim. and some contraction at my right upper thigh. Aynı zamanda şöyle bir hafif kasılma sağ üst baldırımda. So there's a general relief and there's a little tightness in a certain spot. Mhm. Genel So bir this is- rahatlama var. So this is somatic relief beyond orienting. Evet, oryantal olmanın ötesinde somatik rahatlama yaşıyoruz. Okay. So do you have any comments or we can go to the Q&A, Celine? Var mı herhangi Yeah. bir sorun ya da yorumun? Thank you. It was lovely to Çok experience it with güzeldi. Deneyimlemek teşekkür ederim. Mhm. Thank you for volunteering. Gönüllü olduğu için teşekkürler. Mhm. So we're going to the next part. Bir sonraki kısmımıza geçeceğiz. Can we make a very quick, maybe 2-3 minutes break before we do that? Oh, yeah, Can we? yeah. Kısacık bir mola 2 minutes vermemiz break. mümkün olur mu acaba? Şu 2 dakika böyle bir bacakları esnetmek için ama herkes ne yapacağını biliyor zaten o 2 dakikada. Görüşmek üzere. Şöyle bir 2-3 dakikada geliyorum hemen. And what we can do is the persons that had questions, if someone helps me, I can try to. Halil needs a break, right? Okay, I will be here very briefly. Uh-huh. But they can ask the question if İlknur or someone translates. We don't have to do it. Varsa sorularınız belki onları da düşünebilir, yazabilirsiniz. Belki İlknur yardımcı olur. Is there any questions about this section? Beyond orienting? Hakkında sorunuz var mı? Buraya kadar olan kısmında soru var mı? İyi bir an soruları iletmek için. So all those people who need to take a break, because we did move a lot, even though it seems very little, it regulated her whole spine. Yes, Im. Hello. I'm just wondering that is there any order by doing these practices? Like you start with vertical or other one, or just like watching only and deciding depend on the client? It depends on the client. Because I'm an SCP. Maybe can the translation of the question? 1 second. Gülşah ya da Defne burada mı ya da İlknur sen mi çeviririz? Bu kısmı ben çevireyim. Tamam. Bunu yapmanın, bu hareketleri yapmanın bir sırası var mı? Önce dikey, yatay ya da danışana göre mi karar veriyoruz diye sordu. Danışana göre karar veriyoruz diye başladı Ana. Yes please Ana. Continue. I am back. Okay, so she asked about the order, Halil. And we usually start because we are CP practitioners because of the orienting. It's our trademark, no? Şimdi somatik deneyimleme uygulayıcıları olarak tabii ki neredeyse alameti farikamız nedir? Böyle oryantasyonla başlarız değil mi? But maybe you have a fidgeting kid that keeps going like this, so you start with a fidgeting kid here. Belki şöyle bir çocuk vardır, şöyle yapan sürekli sağa sola sallanan bir çocuk vardır. Belki oradan başlarsınız. So depending where the person is, you start Kişi with the person. neredeyse ona göre aslında bağlı birazcık. So usually 2 appear naturally. Genellikle 2 tanesi çok doğal bir şekilde ortaya çıkar. And the third one has a hard time to surge, but it will surge gradually. Üçüncüsü birazcık daha böyle adım öyle biraz daha zorlanarak çıkıyor su yüzüne. Okay. Thank you.
Teşekkürler. And you go from back to the little one and slower. And always breathe, breathe, breathe because you're breathing to the brainstem. Ve nefes almayı hiç unutmuyoruz. Beyin sapına doğru nefes almayı hiç unutmuyoruz. Büyükten küçüğe doğru gidiyoruz. So we start big and go to small. Mm-hmm. Yeah. Okay. Mm-hmm. And you can also do it from the ears, but I mean that's more complicated. But Kulaklardan da yapılabilir ama orası daha karmaşık olanı. Ona sonra geliriz. from each sense. Okay. Any other questions, or we go to the next part? Var mı başka soru yoksa bir sonraki kısma devam edeceğiz? Okay. Peki. So the next part is a little bit more movement, a little bit more energetic. So I know it's night for you, so that you don't go to sleep, I chose this exercise. Okay. Önümüzdeki kısım biraz daha hareket odaklı olacak. Evet, orası akşam saatleri biliyorum. Sizin uykunuzu getirmemek için biraz enerji yükleyeceğiz. Mm-hmm. So let me just share quickly. So we're going to deepen grounding exercises by using bone percussion and skeletal awareness. Şimdi kemik perküsyonu ve iskelet farkındalığı kullanarak topraklama egzersizlerimizi derinleştireceğiz. Yeah, so we're going to activate our bones because that's where the blood in the bone marrow Şimdi kemiklerimizi aktive edeceğiz çünkü is created. kemik içerisinde kemik iliğimiz var ve kan oralarda yapılıyor biliyorsunuz. And not only the blood and the plasma and the white blood cells and blood cells, but also the lymphocytes, which are the basis of our defense system, the immune system. Sadece kan, plazma, beyaz kan hücresi değil, aynı zamanda lenfositlerimiz de orada imal ediliyor. Onlar da bağışıklık sistemimizin temel yapı taşını oluşturuyor. So why is blood important? Because the red blood cells carry oxygen. Kan önemlidir çünkü kırmızı kan hücreleri oksijen taşır. Mm-hmm. And the defense blood cells, if we have a cut, will help us, or they will make us feel safer if we have lots of lymphocytes. Bir yerimizi kestiğimizde vesaire olduğunda da oranın mikrop kapmaması için lenfositler yardımıyla bağışıklık devreye girer. So in the bone marrow, there are the stem cells. In Spanish, we call the células madre, the mother cells that can turn into any of these. Yine kemik iliğimizin içerisinde kök hücrelerimiz var. İspanyolca onlara anne hücreler deniyor. Mm-hmm. And they only do it if the kidney produces EPO, which is erythropoietin, and sends it to the bone. Bu, can you say that again, please? The kidney related thing? The kidney produces this hormone, which is called EPO. Böbrek EPO denen bir hormon üretiyor. And this tells the stem cells to make blood cells and lymphocytes. Bu da buradaki hücrelere, ilik hücrelerine lenfosit üretmesini söylüyor. So if we've been under stress a lot and our adrenal glands have been very active, our kidneys might not be producing enough EPO to produce more blood cells. Çok fazla stres altında olduğumuzda, adrenal bezlerimiz çok fazla çalıştığında ne oluyor? Böbreğimiz o hormonu yeterince üretmiyor olabilir. Okay. So let's go to, we're going to ask you now to change mood. We're going to change Şimdi modumuzu biraz gears. değiştireceğiz. Vites arttıracağız. Because I love the yawns, but I don't want you to fall asleep, okay? Evet. Esnemeleri çok seviyorum ama uyuyun da istemiyorum. Okay, so we're going to get up, and those who want to, I mean, it's an invitation, but it's more fun if you practice, if you feel it in your body, so that you. Ayağa kalkacağız. Tabii ki zorda değilsiniz ama kalkarsanız bedeninizde hissederseniz çok daha iyi gelir. So that you can do it with your patients and your kids, and it's more fun because you've already lived through it. Danışanlarınızla, çocuklarınızla yaparsınız. Çok daha eğlenceli olur. Okay, so. We are going to stretch a little bit, like we invite the body to move. It says, oh, Şimdi, it's morning, even though for you it's night. Oh, we're going to stretch and we're going to move today. Birazcık böyle esneyeceğiz. Sabah olmuş gibi düşünelim. Birazcık böyle bedenimizi esneteceğiz. And the first thing we're going to do is we're going to stomp our feet. Like İlk yapacağımız şey ayaklarımızı yere böyle vurmak olacak. Asker gibi.
Feel the vibration Titreşimi hissedin. Ayaklarınızda yaptığınız titreşimi in hissedin. your feet. Ayaklarınızdaki, Feel the vibration in your heels. topuklarınızdaki titreşimi hissedin. And see if you can feel the vibration beyond your knees. Bakın bakalım dizlerinizin yukarısına kadar hissedebiliyor musunuz titreşimi? And your shoulders now, so you can move your arms out now in this Evet, Sagittarius. madem asker olduk, kollarımızı da boylamsal düzlemde hareket ettirelim. We're in action mode now. Aksiyon modundayız. Mhm. And now see what it feels like if when you percussion against the floor, when you're marching, the vibration comes up to your pelvis. Bakın bakalım bu perküsyon hareketi, vurma hareketinizle o titreşim pelvisinize kadar geldiğinde nasıl oluyor? So two people, just tell us how you're feeling with this. Birkaç kişi söyleyebilir mi? Nasıl hissettiniz? I'm falling down. Düşüyordum ben. Lost my balance. Anyone has any comments? What do they feel with the vibrations? Ne hissettiler o titreşimlerle? Yorum yazmak isteyen var mı? They say alive and younger. Yes. Stronger, evet. Those are the attributes are Warmer. They say warmer. Daha Hı ılı, daha sıcak hissedenler var. Wonderful. So Harika. now Solid. we're going to choose one side, preferably Şimdi Mhm. preferably which one? the right side. Şimdi bir tarafımızı seçeceğiz. Tercihen sağ taraf. And we're going to percussion our pelvis, just the right side. Ve şimdi sağ tarafta pelvise perküsyon yapacağız, vurma yapacağız. Mhm. And I missed a step. Sorry. Bir adım atladım. Bir adım atladım. Sorry. Uh-huh. We're going to percussion one of our right foot. Önce sağ ayağımıza vuracağız. And then we're going up our shin. Sonra alt bacağımıza vuruyoruz. We can do our knee very softly. Dizimize çok yavaş yavaş. You use your fingers. Parmaklarımızı kullanarak. Can you move your camera up a little please? Okay. Şu şekilde. Parmak uçlarıyla. And notice how that feels. Ve bakın bakalım bu nasıl hissettiriyor kendini. And breathe, because your articulations also breathe. Ve nefes alıyorsunuz aynı zamanda bütün bu esnemeler, And hareketler. your bones and muscles breathe too. Kaslar, kemikler de nefes alıyor. Bu nasıl geldi? Uh-huh. And here we're going to do the femur. This is the longest bone in our body. Şimdi femur kemiğimize yapacağız. Vücudumuzun en uzun kemiği. And here we're going to do it really hard because there's lots of meat here. Burada sert yapabiliriz çünkü the burada muscle, but we really need the percussion. You do a big fist and really try to get to the bone because çok it's very kas deep. var, hareket. O yüzden kemiğe ulaşmak için buraya derin derin vurabiliriz. Do it on the inside. İçeriden vuruyorum. The under part and up Yanına to the vuruyorum pelvis. ve pelvise vuruyorum. So some comments about this percussion directly with the hand? Peki elle bu yaptığınız vurma hareketlerinden ne deneyimlediniz? Paylaşmak isteyen yazabilir yine. Breathing. My right leg is breathing. I feel like. Sağ bacağım nefes alıyor, onu hissediyorum. Uyanmış diyen var. They say awaken, they say alive and solid. Leg feels longer. Bacak daha uzanmış, daha canlı, daha sağlam. Sağ tarafımda daha az acı diyor Sinem. Less pain on my right side. Rahatlama, relaxation. I feel my leg is alive. Bacağım yaşadığını hissettim. Less tense demiş Didem de. So what do you want to do? Do you want to stay in the inferior part of your body or do you want to go all the way up? Peki bedenimizin alt kısmında kalmaya devam edelim mi yoksa ta yukarı kadar çıkalım mı? Thumbs up. Who wants to continue? Yes. Okay. Devam edelim peki. We're all awake now. Okay. So now we're going to the pelvis. Şimdi pelvise geldik.
And here we're going to do the face, and we're only doing the right side. Sağ So tarafı pelvis yapıyoruz. here. And then you have the back. You have the sacrum here. Burada sakrum var. You do it really hard because it's a very strong bone. The sacrum is as big as our fist, so you can really pound on it. Sakrum neredeyse yumruğumuz kadardır. O yüzden vurabilirsiniz. Sıkıntı yok. Do it on the side. And when you come to the pubic bone, şuradaki With pubik nice and kemiğinize soft. geldiğinizde burayı yavaş ve sakin yapın. with your fingertips, because Yine here, if you have your menstrual cycle, you have to be nice and kind. parmak uçlarımızla yapıyoruz. Özellikle adet dönemindeyseniz burada yavaş, sakin. Okay. Peki. So how does the pelvis feel? Nasıl hissettiriyor kendini pelvis? Spacious. Açık, ferah. Daha alan açılmış gibi. Canlı. So we are rescuing each part of our structure: the bottom, the ground floor, the first floor, the second floor, and now in the pelvis, in the third floor. Böyle bütün all those- katları, zemin katı, birinci katı, ikinci katı, tam böyle pelvise kadar bütün katları. So all those who have their spoons and ladles, Var mı böyle elinde kaşığı, böyle spatulası olanlar? Tamam. now we're going to hit, let's see, that one. We're going to hit our lower back. Şimdi Mine sounds because I have buttons. yani düğmeler olduğu için ses yapıyor. Alt bel bölgemize vuruyoruz. And then we're going to do our upper back. Şimdi de üst kısma, daha sırt bölgemize yapıyoruz. And then only our right spatula. Shoulder. Aha. Shoulder. Our shoulders are. Sağ omzumuza vuruyoruz. And we can do it with the spatula, or we can do it with our fists, the sternum, like Tarzan. Bu kısma spatula elde yapabilirsiniz, elinizle de yapabilirsiniz böyle Tarzan gibi. We have 12 ribs on each side, so we can do it from the back and to the front. Her iki tarafta 12 tane kaburgamız var bu şekilde. The sides, we can go into the sternum, or from the back because they join the vertebra. And remember the clavicle. Köprücük kemiklerini unutmayın. So how are my building going? Now we're in the fourth and fifth floor. 4. 5. kata geldik. Binamız iyi mi? How's your structures? Yapınız rahatlıyor mu? İyi mi? Oh, Noor is wild. Noor is out of it. Nur koptu vaziyette. Ay göremiyorum Nur, ne yapıyorsun? Firmer and Okay. Yes. Okay. So now I'm going to the taller one because we're going to the upper floors. Şimdi daha üst kameraya geçiyorum çünkü üst katlara çıkacağız. So now we're going to do the neck. Şimdi enseye geçiyoruz. And here we're going to use our fingertips as well. Yine parmak uçlarımızla. Just this side. Ama sağ taraf. And then we're going to do just one side of the face, the right side. Yüzümüzün bir tarafını, sağ tarafını yapıyoruz yine sadece. The jaw. Çene. The upper jaw. Çenenin üst kısmı. The nose, around the eyes. Burun, gözün etrafı. And the frontal lobe. Frontal lob. Frontal bone. And then the parietal, the temporal. This is where the ear and our balance is. Kulağın etrafı. So Selin, do it nice and slow, and if you start feeling dengemizin olduğu yer. skip it. Senin başın dönüyorsa sen yavaş yap. And remember this occipital part. Ve şuradaki oksipital kısım vardı ya arkadaki, orayı da hatırlayın. So what does it feel now when we're in our penthouse and upper floors? Peki şimdi çatı katımıza da geldik. Nasıl geldi size? Nasıl hissettiriyor?
Awake and aware. Uyanık ve farkında. Clarity. Netlik var diyorsunuz. Ben yorumları More present. they So feel this is- more Uh-huh. alive, engage, angaje ve aktif demiş Monste. They feel revived. Duyular daha Revive. keskinleşti. Senses are sharper, more present. Canlanmış, daha burada ve bu anda. Sağ taraf daha geniş, sıcak ve canlı diyor Nestere. Mhm. So these are all the qualities, our bones. And when we say body-mind movement, this is the mind of the bones. When we are conscious of it, this is all it helps us regulate. Şimdi aslında bunlar da nedir? Kemiklerimizin zihni, kemiğimizin Evet. farkındalığı. Ona o şekilde eğildiğimiz zaman, üzerine eğildiğimiz zaman farkındalığı ortaya çıkıyor, canlanıyor. So there's a vibrant vibration component, a movement component, and a sensory movement. So we're doing three. Hareket bileşeni var, titreşim bileşeni var, duyusal bileşeni var. Okay. And now I'm going to ask you to walk from these sensations. We did the right side, so walk a little bit. Şimdi bunda biraz Up and down the yürüyelim. room. Odanızda birazcık yürüyelim. With the Bu sağ conscious of tarafın your right duyumsamasıyla side. sağ So tarafınızın divide the body in the plane of the wheel, and we're going to walk a little. farkında olarak bir yürüyelim. And what do you notice when you walk in this skeletal system consciousness? Bu iskelet sisteminin böylesi bir farkındalığında yürümek nasıl geliyor? Comments? Mhm. Yorumlar var mı? Şöyle bir dolaşıp geldiniz sağ tarafınızın farkındalığıyla nasıl geldi? Çok farklı. Çok daha iyi basıyor sağ tarafım şu anda. It's quite different. It is as if my right hand side is just pressing the floor much better than the other. Sturdy diyorlar, sağlam. There is more body integrity on that side. Bodily integrity. So we're integrated and we're grounding. So we And finish Sinem what is we've done saying- grounding. Mhm. Sinem is saying, as if my left hand side is dragging, whereas the right hand side is actually walking. So now that she's invited, the body's monitoring both sides. So now let's walk from the left side that we didn't do it. And just see what your mood is like, your emotions. When you walk with the consciousness of the left side that was Şimdi de wasn't. sol tarafa farkındalık vererek bir yürüyelim. Now they are going to walk by the left side, the side that they have. Nasıl duygu geliyor? Ne hissediyorsunuz? Çalışmadığımız sol tarafınızla yürürken farkındalığınızı orada tutarak yürüdüğünüzde nasıl oluyor? Çok fazla topraklama olmuyor diyor Nur. Okay. Not much of grounding. Mhm. It is as if it is carrying so many heavy emotions, bored. It is like there is no life, tired. There is no life. The left hand side is tense. Ha. Feels less safe. Daha az güven de hissediyor. Vazgeçmişlik hissi var. Less presence. Daha az mevcudiyeti var. So which one do you prefer to walk the next steps of your life with? Peki yaşamınızın önümüzdeki adımlarını atmayı hangi tarafınıza tercih ederdiniz elinizde olsa? When you meet and greet and hug your children, with which side will you do it? Çocuklarınızla karşılaştığınızda, sevdiklerinizi kucakladığınızda hangi tarafla bunu yapmak isterdiniz? Okay. Sağ taraf. Okay. Sağ Right taraf. hand side. Yes. Sağ taraf. Right, Evet. sağ taraf. Okay, so you keep, so this is, the vertical plane, right and left, divides the body. So it's choosing, which one will we choose? Most of you said the right side. Şimdi bu dikey düzlemde hangisini seçeceğiz dediğimizde çoğunuz sağ seçtiniz. So if you go tomorrow with the right side to work, you'll have a certain type of day with this bone set and mindset and body set. Kemiklerin böylesi bir zihin yapısı olduğunda, böylesi bir kurguyla güne başladığınızda farklı bir gün geçiriyorsunuz. Sağ tarafınızdan kalkmakla buradan mı geliyor acaba diye kafamı karıştırıyorum. Böyle gittiğinizde, geldiğinizde bunu daha farklı bir gün algısı oluyor. Okay.
And when you give the body choices, not the mind, the body, this is the body mind, the body will always choose the movement that's more fluid, more graceful, less, the one that saves more energy, it's more energy efficient. Yeah. And the one that's less complicated, it's the easiest route, it's more sequenced. Eğer siz bedene seçme hakkı verirseniz, zihne değil bedene. Çünkü biz burada ne diyoruz? Bedenin aslında zihnine bakıyoruz biz burada. Bedene tercih hakkı verdiğinizde hep daha akışkan olanı, daha akıcı olanı, daha şık, daha böyle az enerji sarf edecek. Çünkü enerji tasarrufuyla hareket eder beden ve daha az karmaşık olanı tercih edecektir her defasında. Okay, and the main, the basic principle we have in body mind is stability precedes movement. Beden zihni, body mind yaklaşımında biz hep şunu deriz. Hareketten önce hep stabilite gelir. So if we have a stable body, we can be present for our. Eğer stabil bir bedenimiz around us. varsa, burada ve bu anda hissedebiliyorsak, mevcudiyetimizde kalabiliyorsak, And we can move in our projects and in our family activities. hareketimiz çok daha etkin olur. Projemiz her neyse, aktivitemiz, ailemiz. If we have stability in a family, we can relate to our family and to other members in our community. Burada bir stabilite hissettiğimizde de ailemizle, toplumumuzla, mahallemizle, dostlarımızla daha fazla etkileşime girebiliriz. Daha fazla ilişkilenebiliriz. So beyond grounding, it also goes beyond the body to emotions, mental topics, and even spiritual. I'm stable, I can do things beyond myself. No? Yani işte ötesine geçme dediğimiz de bu. Sadece basit bir topraklanmanın ötesine gidiyor. İş daha böyle bir ilişkilenme, duygu, hatta belki maneviyata kadar giden bir düzleme kadar uzanabiliyor. Okay. So now we're going to do the next part, which is the breakout rooms. Şimdi bir sonraki kısmı yapacağız. Burada breakout odalarına gideceğiz. And we will have, let me just, these are the 5 questions we will ask you. Hold on. I got it here. If you want, you got them, ignore it so that he doesn't have to translate them. Yes. Tamam. There's 5 questions about so that you can co-regulate with your peers. Breakout odasındaki arkadaşlarınızla koregülasyon yapabilmek için 5 sorumuz var. Onlar İlknur'da var galiba. Şimdi onları paylaşacaktır diye düşünüyorum. Okay, and each person will have 2 minutes. And there will be someone in the room who speaks a little bit of English so that our assistants can be aware of what's happening. They don't have to translate everything, just tiny the important parts. Her odada birer asistanımız olacak ve İngilizce konuşanlar da olacak. Öylece hani ufak belki hepsini tercüme etmek zorunda değiller ama birazcık ne olup bittiğini anlatabilirler. And please enjoy yourself and your experiences. And the body learns by differences. So you're going to have this one for homework and you decide if you want to do it. But instead of doing it from the bottom up, you can do it from the top bottom. You can play around. So their homework is to work on their left-hand side. Is that right? Yeah. Okay. But stay until tomorrow so that you know the difference. The body is so smart, it'll transcend the information. Yeah. Beden farklılıklar üzerinden öğrenir. O yüzden böyle bir ödeviniz olsun. Sonra sol tarafınıza siz kendiniz çalışmayı tercih edebilirsiniz. Bu defa alttan yukarı doğru değil, belki yukarıdan aşağı doğru. Ama yarına kadar bekleyin. Çünkü bedenin ciddi bir zekası var ve o bilgiyi oraya da ulaştırabiliyor. Okay. So we have 7 breakout rooms. Enjoy. 7 breakout odamız var. Buyursunlar. See you in half an hour. Yarım saat sonra görüşmek üzere. So how are you? Nasılsınız? Ne alemdeyiz? Nasıl geçti? How was your ventral vagal and your social engagement skills today? Ventral vagal sosyal ilişkilenme becerileriniz nasıldı? With this lovely team from Mexico and the States and Germany.
Meksika'dan, Almanya'dan, Amerika'dan harika bir ekiple beraberdik bugün. So we're in, I think, 4 continents, if I'm right. 4 kıta mı yapıyoruz yanılmıyorsam öyle. So it's a global connection and also a global connection with our bones and skeletons. Küresel bir temas kurduk. Aynı zamanda da kemiklerimizle daha içsel bir temas da kurduk. Okay. So I'm seeing Ramiro using her a good nice stretch. This can you do it between Zoom calls. It's very refreshing, as you can see. You're Ramiro pampering şöyle your bir esniyor brainstem. görüyorum. Şöyle now bir we're going beyin to- sapını tutuyoruz. We're going to respect the times, and we have a 15-minute break or 10-minute break. You can bring your food afterwards. There won't be any movement afterwards. So you choose a 10-minute break or a 15-minute break so that you can break your Ramadan, and we can have a bathroom break, an organic break. What do you want, a 10-minute break or a 15-minute break? And you can bring your food. It's okay. The other thing will be just talking. Okey. Bir 10 dakika mola da olabilir. İsterseniz bir hani gruplarda mola verme şansınız olmadı galiba, değil mi? Okey. O zaman bir mola verelim. 10 mu olsun, 15 mi olsun? Eğer iftar zannediyor ama iftarı çok geçtik. Varsa yemeğinizi de getirebilirsiniz. Çünkü orada hareket olmayacak. Genelde konu anlatımı olacak. Ne kadar verelim? 10 dakika yeterli mi? Ne dersiniz? 13 dakikada anlaşalım mı? Düz 13 oldu. 21 13 20'de. 13 dakika düz olacak. Ha, okay. Tamam. So, 13 minutes. Ignore likes even numbers because after 13 minutes it will be 20 past. So, Okay. 30 minutes break. 13 minutes. Thank you. 13. Enjoy. 13 minutes. Okay, görüşmek üzere. Okay. Pekala. So shall we start? How was your Başlayalım mı? delicious food? Your Nasıldı? olives? Güzel yemeklerinizi hala hatırlıyorum. Zeytinler, lezzetli zeytinler. Our olives are the best, yes. Okay. Okay. So some of our assistants had to leave, but they send their love. Bazı asistanlarımız ayrılmak durumunda kaldılar. Size sevgilerini gönderdiler. Okay. So now we're going to go to the next topic, which is beyond rage. Şimdi bir sonraki konumuz olan hiddetin ötesi dediğimiz konuya geçelim. Can you see the slide? Yes, we can. So here we're going to have a depth psychology approach. Burada derinlik psikoloji yaklaşımından bahsedeceğiz birazcık. And we're going to have a meditation. Ve meditasyon yapacağız. And just let me get a little piece of paper, because if not, I won't be able to keep time. Şöyle bir müsaade ederseniz hemen geliyorum. Okay, so here we go. Sorry about that. So we're going to talk about beyond rage. So we all know that rage is a defense against danger or perceived threat. Hepimiz biliyoruz. Hiddet, öfke herhangi bir tehdide karşı ya da algılanmış tehlikeye karşı, tehdit algısına ya da tehlikeye karşı bir savunmadır. There is a distrust issue. Burada bir güvenmeme meselesi vardır. Because I'm afraid. Çünkü korkuyordur. And it's very primal. Ve çok ilkeldir, çok derinde bir şeydir. And there is no vagal engagement. We're not looking at the face of the other usually. Burada ventral vagal bir ilişkilenme yoktur. Böyle karşı tarafın yüzüne bakmıyordur o esnada. And we're ranting and raving, and we don't have the person in front of us who's done the damage or hurt us. Ve can you say it again, please? We are ranting and venting, you know. Yeah. Öylesi bir haldeyiz, böyle yaptığımız böyle bir öfke hiddet gösteriyoruz. And because we have frustration and impotence. Burada bir hüsran duygusu, bir yetersizlik de var. It's this sensation that I can't do it.
Yapamıyorum aslında duygusu. I just can't. Yapamıyorum. Mhm. And in studying this for you today, I was surprised because I thought the rage circuit would be like the stress circuit, and they're completely, well, they share some roots together, the neurological paths, but they end up in different parts. Ben bugün için hazırlanırken biraz şaşırdım çünkü öfke, hiddet devresinin stres gibi olduğunu düşünüyordum. Paylaşılan bir takım yerlerden, nörolojik yollardan geçiyorlar ama farklı farklı yerlerde bitiyorlar. So it's the circuit from the amygdala, which when we're anxious and anxiety, it's a little structure behind the eyes. Amigdaladan başlıyor. İki tane amigdalımız var gözlerin arkasında. Oradan başlıyor devre. It goes to the hypothalamus, which is part of our limbic system. Hipotalamus boyunca devam ediyor. Limbik sistemimizin bir parçası o da. Mm-hmm. And then it goes to this periaqueductal gray. Sonra da periaqueduktal gri kısma geçiyor. And that actually is on top of the brainstem. Bu aslında beyin sapının üstünde duruyor. So it's just like if in the Bosphorus, which is our brainstem, we didn't let the ships and the transit go through. Sanki böyle boğaz gibi düşünün, boğazçı gibi düşünün bu ensemizi. Böyle boğazı kesmişiz, gemilerin geçmesine izin vermemişiz gibi. So the information of our senses and our extremities sometimes may not be in coherence. O yüzden duyularımızdan gelen, uzuvlarımızdan gelen bilgiler çok tutarlı, uyumlu olmayabiliyor. Okay, so I brought my friend here, this gorilla. Ben de arkadaşım gorili getirdim bugün sizlere. And I don't know if you saw Gorillas in the Mist. Sisteki gorilleri izlediniz mi bilmiyorum. And it's a story of Dian Fossey, which was one of my heroes. Dian Fossey'nin hikayesi benim kahramanlarımdan birisidir kendisi. And just as Peter Levine looked at certain the stress response in animals to figure out the fight, flight, freeze, and then the rest and digest. Nasıl ki Peter Levine hayvan davranışlarını gözlemlediyse, savaş, kaç, don, sonra dinlen ve sindir şeklinde. Dian Fossey mimicked the reaction of other gorillas in the group, in the family. Dian Fossey de goril grubu, familyasının içerisindeki diğer gorillerin hareketlerini taklit ediyor. And she just lowered her eyes, no eye contact. Böyle gözlerini aşağı indiriyor, göz teması kurmuyor. And put a submissive pose. Böyle boyun eğen bir poza geçiyor. And just let the hyperactivity of the rage of the greyback gorilla leader calm down. Ve gümüş sırtlı gorilin, grup liderinin sakinleşmesine izin veriyor. And after a while, she was accepted. She was not attacked because she didn't look into the eyes nor aggravated it back. Herhangi bir saldırı uğramayacağını görünce, çünkü gözüne direkt bakmıyor, o tansiyonu yükseltmiyor Diane. So maybe we can take tips from her that when this greyback gorilla doesn't feel her threat of being in his territory anymore. Belki biz burada Diane'den bir takım ipuçları öğrenebiliriz. Nasıl ki bu gümüş sırtlı goril artık alanında tehdit edilmediğini hissediyor bir noktadan sonra. He can become the gentle giant we've known to accept now as part of their behavior too. Şimdi artık davranışının içerisinde o nazik dev olma hali de vardır gorilin. Onu da biliyor ve kabul ediyoruz. Oraya geçebiliyor. So we're going to focus on the solution in this little section, not the problem. Şimdi bu küçük kısımda çözümden bahsedeceğiz. Çözüme odaklanacağız problemden ziyade. And it's so big, we're just going to see the tip of the iceberg, which is this. O kadar büyük ki aslında biz sadece buzdağının görünen kısmını görüyoruz. O da burası. So one thing I did was meditate all week on my own rage.
Yaptığım şeylerden bir tanesi bütün hafta boyunca kendi öfkem, hiddetim üzerinde meditasyon yapmak oldu. It's a practice. Not everybody does it, but as we practice, we can meditate on love, but we can meditate on other things too. And I chose to do it in some negative aspects of my life. Herkesin yapacağı bir pratik değil. Farklı şeyleri tercih edebilir insan. Sevgi üzerine yapabilir vesaire. Ben hayatımın negatif özel kısımları üzerine yapmıştım. So this is what I came up to, and I hope. Before I go to that, let me stop sharing. So that you know, how have I encountered rage in my practice? Şimdi pratiğimde nasıl karşı karşıya geleceğim öfkeyle? So first of all, there's always a moment in a normal psychological or physical therapy that aggression comes up, or there's like a degree of aggression. When the water is boiling too hot, it becomes full blown rage. But usually, once they are attending it in the office, we're talking about it and we're trying to bring it from the full boil to a temperate aggression. Her türlü psikoterapide agresyon ortaya çıkabilir. Bu tabii ki çok tam böyle sanki kaynar, fokur fokur kaynar bir agresyon şeklinde olmaktansa biz ne yaparız? Terapide onu bir tık aşağı indirmeye çalışırız. I will give you an example. I worked with an ONG with a Jesuit priest who had migrant refugee settlements all around the country. Ülkenin farklı yerlerinde göçmenlerle çalışan sivil toplum örgütleri var. Onlardan biriyle çalışıyordum. And he was furious against the government. Oradaki çalışan danışan hükümete çok öfkeliydi. Specifically a governor of one of the southern states in Mexico. Özellikle Meksika'nın güney eyaletlerinden birinin valisine inanılmaz bir öfkesi vardı. And he was really pissed off, but he was a priest, so it was a calm rage. Çok kızgındı ama aynı zamanda bir rahip olduğu için daha sakin bir hiddet gösteriyordu. And he was really mad because they had worked for years to get donations for a full new house, a new refugee settlement, with a convoy of beds and kitchens and refrigerators and other furniture, and they stole it. Çünkü uzun yıllar boyunca topladığı bağışlar, bunlarla bir mülteci şeysi yapacaklardı. Sığınma evi, bütün mobilyasıyla, buzdolabıyla vesairesiyle tam anlamıyla yaşamlarını sürdürebilecek bir ev. Bütün bunun paralar çalınmış ya da bu malzemeler çalınmış. To get votes. Bunun oy almak için. But what we did, these exercises that we did in the Zoom, we made a circle in the office, and all the people that had been in the other states were there. So all the ¿cómo se dice manada? Manada. Herd. Huh? Herd. The herd. All the herd of his volunteers and crew were there. So they saw each other and that they were safe because they had been in other, not in Mexico's earthquake, there were other parts of the country that were also affected very badly. And they had migrant refugee camps there. They were all, as a herd, they were able to co-regulate. We held hands, we did a somatic healing circle, and we did these exercises and a few more. Çember şeklinde bir araya geldik. Bütün yardım ettikleri gruplar da oradaydı. Birbirlerini görebildiler, el ele tutuştuk. Somatik bir iyileşme çemberi oluşturduk ve birazdan anlatacağım egzersizleri yaptık. And just as you discovered, there was a shift in mind shift and shift of heart when we did these exercises. Ve bu egzersizleri yaptığımızda aynı sizin fark ettiğiniz gibi işte duruşlarında, nefeslerinde, kalplerinde farklılıklar hissettiler. And because they were in a safe place, a couple of them, they were so exhausted, they just fell asleep on the table. Emniyetli bir yerde, güvenli bir yerde olduğumuz için bazıları o kadar artık yorulmuştu ki masanın üzerinde uyuyakaldılar. So that was 1 hour workshop, 3 hour workshop like this one.
3 saatlik bir workshop'tı bunun gibi. But I think the most important example is the Chilean alumni I have. They had a social upheaval 1 year before the pandemic in October. Şili'den daha belki mezunlarımdan biri vardı. Pandemiden bir yıl önce sosyal bir toplumsal bir olay yaşanmıştı Şili'de. So many people in the society, not just my pupils, were really mad at the people that had burned the subway stations and at the government for all of the things that had happened before. Genel olarak halk çok öfkeliydi. İşte metro istasyonları ateşe verilmiş vesaire. Böylesi bir genel durum vardı. Sadece benim öğrencilerim değil, halkta böyle bir durum vardı Şili'de. So they took to the streets with their pans and their pots and they banged against them. Sokaklara çıktılar, tencere tavalarla böyle protesto ettiler. Some of my pupils are dancers. Bazı öğrencilerim benim dansçıdır. They took to performing art in the streets. Bir takım performanslar sergilediler sokaklarda. Some just drew, chalk circles and dead bodies. İşte yere böyle orada birisi ölmüş gibi tebeşirle insan figürleri çizdiler. Other blinded themselves and did a dance because many people had lost their eyes with the plastic bullets. Pek çok kişi gözünü kapatıp öyle dans etti. Çünkü plastik mermiler nedeniyle protestoculardan gözünü kaybeden olmuştu. And the most extreme one had done a performance and he had covered himself in red paint as if it was blood and tied himself to a post. Ve en aşırı örnekte de bir kişi de kendini tamamen kırmızı boyayla kaplayıp sanki kanmış gibi öyle performans sergiledi. Kendini bir yere zincirledi. So that was 4 months before the pandemic started and they were forced in lockdown. In Chile they have very strict laws and they couldn't come out of their house for 2 years and a half. Bu pandemiden 3-4 ay önceydi. Ondan sonra pandemi başladı ve çok ağır sokağa çıkma yasakları uygulandı. Şili'de kimse dışarı çıkamadı. So after being full out in rage in the streets, in front of tanks and soldiers. Tankların, askerlerin önünde işte sokaklarda direnmekten. They're police soldiers, but Polislerin önünde direnmekten. With the water and then bonfires at night. İşte bütün o ateşler yaktılar, tomalar vesaire. Then each was in isolation for 2.5 years. Sonrasında 2-2,5 yıllık bir izolasyona maruz kaldılar. So it was a strange contrast. Böyle tuhaf bir kontrasttı aslında baktığınızda. So one of my colleagues gave a full module of body mind movement. She went. Benim arkadaşlarımdan bir tanesi tam bir body mind modülü yapıyordu, oraya gitti. And then every week after that, I did for 6 months follow-up study sessions. Sonrasında ben takip seansları yaptım 6 ayda. So in body mind we study each system of the body, the nervous system. Body mind sisteminde bedenin her bir sistemi, sinir sistemi, the respiratory system, the circulatory system, the digestive system, solunum sistemi, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, the senses, duyularımız, fluids and voice. bütün o sıvılar, sesimiz. So for each week, each person brought up a creative practice of whatever exercise they had learned or whatever query they had of doubts of what we were teaching them. And they practiced from their yoga perspective or dancing perspective or Feldenkrais perspective or kinesiotherapy perspective. They created an exercise that we could follow just like the ones I did with you. Ve her hafta birisi kendi uzmanlık alanından, işte bu yoga olabilir, Feldenkrais background'undan olabilir. Bir çalıştığımız alan neresiyse, sistem neresiyse ona uygun bir takım egzersizler getirdi ve onları beraberce yaptık. And all the rage and frustration that their country was falling apart. Bütün bu işte ülkeler dağılırken o tutulan o öfke, hiddet. And the loneliness that I can't leave my home, I'm stuck here. Ve sonra arkasından gelen evimden ayrılamıyorum, yalnızım duygusu. Had a 6 month search of creativity.
I was just a witness. Böyle 6 aylık bir ben de şahitlik ettim bir yaratıcılık dönemi. And the last few ones were really mind-boggling. Gerçekten son birkaç tanesi çok şaşırtıcıydı. Many of them were very against the gendarmes, which are the police military. Aralarında jandarmaya çok fazla karşıtlığı olanlar vardı And they hate their guts. ve gerçekten çok nefret ediyorlardı. But this lovely dancer, chiropractor, Ama çok şahane bir dansçı vardı aralarında, chiropractor. he treated the shoulder of a gendarme. Mesela bir jandarmanın omzunu iyileştirmişti. He was up in the mountains away from the city, in nature. Böyle, doğanın içinde, şehirden uzakta. So he touched his enemy. Düşmanına dokundu. He contained his enemy. Düşmanını kapsadı. He nurtured his enemy. Ona şefkat verdi. And he talked and saw his face and his heart. Ve bu şekilde yüzünü ve kalbini görebildi. He learned about the really strict and horrible boot camps that they go through and all the exercises they do to be very tough military, disengaged Onların da socially. eğitim süreçlerinde ne kadar ağır kamplardan geçtiklerini, toplumsal ilişkilerden nasıl koparıldıklarını öğrendi o jandarmadan. And he became friends with him. Sonrasında arkadaş oldular. Because he understood the whole person, not just his role in society. Çünkü onun bütününü görebildi, anlayabildi. Sadece sokakta gösterdiği yüzünü değil. And everybody were stunned. Ve herkes bu durumdan inanılmaz etkilendi tabii. But the person that most astonished me Ama beni en çok şaşkınlığa uğratan kişi was another Feldenkrais practitioner. Bir diğer Feldenkrais uygulayıcısıydı. Who did these lovely heartfelt exercises all the time. Çok güzel, çok kalpten gelen egzersizler yaptırıyordu. She said, my granddad was a gendarme. Dedi ki He was a police officer. Dedem de jandarmaydı. And she just cried and cried and cried. Ağladı, ağladı, ağladı. Because now she understood why her granddad was so tough. Because she had heard of it, but because she was embodying it with the exercises that we were presenting. Çünkü dedemin neden bu kadar sert olduğunu şimdi anladım dedi. Çünkü duyuyordu belki bir takım şeyler ama bu egzersizlerde bunu bedenselleştirebildi. It wasn't a mental relationship anymore. Artık zihinsel bir ilişki olmaktan daha fazlasıydı. It was a heart relationship and a whole body. Bir kalp ilişkisi ve bütün beden ilişkisi vardı. So she integrated the whole picture of her family. Ne yaptı? Ailesinin resmini de aslında bütünleştirebildi bu yolla. And it impacted all the whole group. Ve bu bütün grubu da etkiledi. And just as another anecdote, bir anekdot daha paylaşayım sizinle. The same chiropractor. Yine aynı chiropractor. He was the one that did the performance with the blood. Kanla, o kırmızı boyayla performans yapan. And he's the most fabulous dancer you can imagine. You see him and you vibrate. Gerçekten aklınıza gelebilecek en şahane dansçı. And he told me that for a while, the next modules, he didn't dance anymore, street performances. Say it again. That after that, he did not do street performances anymore. Sonrasında artık sokak performansı yapmamıştı ondan, o kırmızı boyalı performanstan sonra. And I think that's some part that happens to all of us. We have like writer's block. Hepimizin başına gelir diye tahmin ediyorum. Hani olur ya, yazarlara bir türlü ilham gelmez, böyle takılır kalırlar. Or like psychologists that I can't work right now. He didn't want to dance right now. Ya da psikologlara da gelir öyle. O da dans etmek istemiyordu artık. So there was the rage and all the activity, and then there was no activity. So he pendulated. Bütün o öfkesi, hiddeti, aktivitesi var. Sonra hiç aktivite yapmaması var. O pendülasyon içerisinde. Okay.
So these are the two examples, which are really tough ones. The other one. İki örneği böyle paylaşmış olayım sizinle. Oldukça aslında zorlu örneklerdi. Okay. So now let's share screen again. Tekrar ekranımızı paylaşalım. So, can you see this? Yes. Oh, shit. So when I have any case or any situation or any challenge, let's do a rage talk or a burnout talk. I always go to the mythology because I'm at the psychology. Şimdi ne zaman böyle bir öfke, hiddetle alakalı bir vakam olsa, bir durum olsa birazcık mitolojiye dönerim. Çünkü psikolojinin temelinde vardır. And this gives us a roadmap, a psychological roadmap of the traits or the behaviors that we will witness as a constellation. Tanık olduğumuz davranışlarla alakalı bir yol haritası verir bize. Deyim yerindeyse psikolojik bir yol haritası, bir dizilim verir. So just as the Iliad and Odyssey is a 10-year journey of a PTDS war veteran. Burada İlyada ve Odesse destanında olduğu gibi bir savaş gazisinin 10 yıllık bir yolculuğu. The mythology we're working on, because we're talking about earthquakes, has to do with this triad, which is of these three gods. Bu bahsettiğimiz depremde de olduğu gibi 3 tane tanrıdan bahsediyoruz. Böyle bir üçlemeden bahsediyoruz. So we have Hephaestus. Hephaestus var. He's the god of blacksmiths. Demircilerin tanrısıdır. Artisans, it is the greatest works of art. Sanatkarların tanrısıdır. Volcanoes and earthquakes. Volkanların ve depremlerin tanrısıdır. He was thrown from the Olympus and he broke his leg in the earth in a volcano. Okay. Olympus'tan atılmıştır ve volkanda bacağını kırmıştır. And here's a triad with Aphrodite. She's the goddess of love, sensuality and beauty, who was his wife. Afrodit var. Kendisi aşk ve şehvaniyet tanrısı, güzellik tanrısı. Okay. And then there's Ares, the god of war and courage. Ve bir de Ares var, savaş ve cesaret tanrısı. But he has a savage and dangerous courage. He's very primal. Ama Ares'in cesareti çok böyle vahşi, ilkel bir cesaret. He's not like Athena, who's very wise and strategic. Say it again. He's not like Athena, the other goddess of war. Athena gibi değil. Athena gibi değil. Böyle o stratejik kısmı yok. So this is we're here just not because of the earthquakes, but because Hephaestus, for our Jungian psychologist, he's the wounded healer. Burada Hephaestus sadece depremler olduğu için ortaya koymadım. Aynı zamanda yaralı şifacı da Jungian analizde karşımıza çıkıyor. And if you are an SEP, you are a wounded healer. I mean, you've gone through a lot. Eğer somatik deneyimleme uygulayıcısınız siz de bir yaralı şifacısınız. Çok şey geçmiştir. Gelmiş geçmiş. So if you want, you can read about Hephaestus and see how creative he is. And this is what energy we're invoking. Because he was also enraged about finding these two in bed. Yakından siz de okuyabilirsiniz. Onda da çünkü bir hiddet var. Çünkü he finds his wife in bed with someone, Aphrodite, which is the goddess of love, is in bed with Ares, the god of war. Çünkü Ares'le Afrodit'i yatakta yakalıyor. Okay. So this is one aspect we can see. But this is, for people who like mythology. Mitolojiyi sevenler için işin bu boyutunda şöyle bir üstünden geçelim istedik. Okay. So for kids, we can use Disney or other cartoons to play around with emotions. Duyguları anlatmanın böyle çizgi film, animasyon filmlerinden örnekleri var. And if you see Inside Out, the movie, this is the rage guy, the red one. Inside Out filmini izlediyseniz eğer orada kırmızı olan
öfke. Okay, so those who work with kids, I imagine they know how to work with emotions. But this is one set of images you can show the kids, so that it's okay to have rage, but to use it with a purpose. To be angry, but not with rage. Yeah. Duygularla çalışmak konusunda bunları örnek gösterebilirsiniz daha heyecanlandırmaları için. Öfkeli olmak, sinirli olmak okey. Hani hiddetli olmaktansa sinirli olabilmenin okey olduğunu göstermek gerekiyor. And then for adolescents, we have all these comic mythologies. Ergenler için de çizgi romanlar destek verebilir. You can work with the Hulk and what would the Hulk do and how does the Hulk calm down? I mean, it's all chemistry. Hulk'u biliyorsunuz. Hulk böyle o belli bir kimyasal bir şeyden sonra öfkelenince böyle oluyor. And you can that's a story you can go through, no? And you can see the Avengers movies and work around them. Böylesi bir hikayeyi takip edebilirsiniz. Avengers filmindeki karakterler üzerinden anlatabilirsiniz. And it's a lot of fun. Bayağı da eğlenceli oluyor. Because they're not talking about themselves. They're relating you the movie. I had a patient that he had Asperger's, like slight autism, and he just came and talked to me about the movies, but from his perspective. So after that, we could work about on his feelings. Ergenler de böyle yapıyorlar. Mesela benim bir danışanım vardı, Asperger'di. Geldiğinde mesela filmleri anlatırdı ama filmleri kendi bakış açısıyla, kendi süzgecinden anlatıyor. Zaman içerisinde fark ettim aslında filmler üzerinden kendini anlattığını. And for older adolescents, we can go to Wolverine. Yine hiddet konusunda Wolverine bir örnek verilebilir. Okay, so these are some approaches you can do, and it's just opening the space of rage so that it's not so condensed and so primal. Bunlar kullanabileceğiniz farklı yaklaşımlar. Böyle o kadar kapalı ve ilkel olduğunu söyledik. And Wolverine is pure rage, but he's also very kind in some aspects, so you can go the whole arch with them. Baktığınızda Wolverine de aslında hiddet doludur ama aynı zamanda nazik bir tarafı da vardır. Yine bu örnekler üzerinden farklı öğelerini gösterebilirsiniz. Okay. And in art, here is, pure rage and the destruction of Guernica by Picasso. Yine sanata bakacak olursak burada Picasso'nun Guernica adlı tablosunu görüyorsunuz. Guernica'nın yıkımı. Burada da sırf hiddet var. And we admire its beauty, although it's very crude. Evet, güzelliği bizi etkilese de yine o ham, o katı hali, kün hali bizi etkiliyor. And also, we are music-wise, the most beautiful operas and arias, they're really enraged, singing to one another. Müzikten vuracak olursak, opera eserlerine bakacak olursanız, en güzelleri içinde bayağı böyle öfkeyi de barındırır dinlediğinizde. And you can also find out which music they like. Like I think Pink has many, traumatic ones. James Arthur, he talks about trauma all the time. Which music they like, and you just comment the song that moves them, and do a session just about that song. Danışanın sevdiği şarkılar da bu anlamda duygularını çalışmanıza yardımcı olabilir. Mesela Pink'in duygularla ilgili pek çok çalışması var. James Hart var. Hani hangi şarkıyı sevdiği üzerinden ya da hangi müzisyeni onun üzerinden de erişmek, ulaşmak mümkün, çalışabilmek mümkün. Sadece şarkı üzerinden çalışabilirsiniz. Okay. So what we're trying here is to let the reptilian brain, which is very primitive, and in the brainstem, that's where the rage is, do the whole arch of, being resistant and with low trust and very skeptic, and waiting and, on hold with the limbic system, to by listening with an open heart and with a heart relating to others and to art, to music, and to other forms of expression. It can be a book like mine. You can turn this to being experimenting and co-creating and a high trust.
Okay. Şimdi burada beyin sapı ve alt beyinden başlayarak bu hiddetin çalışmasında en soldan sağa doğru bütün bu yayı kapsayan bir çalışma yapabilirsiniz. İlk başta böyle direnen, şüpheci, güvenmeyen kısımdan, bekleyeyim ne olacak göreyim diyen kısımdan, kalbi açarak, ilişkilenerek, kulağı açarak, dinleyerek, ne oluyor yavaş yavaş deneyimleyen ve beraber bir şey yaratan, bize doğru dönüştürerek, güvenle beraber. So we're in the rest and digest, we can co-create together and co-regulate together. Dinlenme ve sindirme kısmında beraber regüle olabiliriz, beraber yaratabiliriz. Okay. So we're going to do a 3-minute meditation. Şimdi 3 dakikalık bir meditasyon yapacağız. And I would invite you to close your eyes and feel comfortable in your chairs. Gözlerinizi kapatmanızı, oturduğunuz yerde rahat etmenizi isterim. Just breathe in and out slowly from your brainstem. Beyin sapınıza nefes alın, oradan nefes verin yavaşça. And just try to make the exhalation longer than the Olabildiğince inhalation. verdiğiniz nefes, aldığınız nefesten daha uzun olsun. So after this wide range of emotions that we've visited today, just notice if you're in irritation, anxiety, or confusion. Bugün üstünde durduğumuz farklı duygulardan geldiğimiz noktada içinizdeki varsa bir takım iritasyonları, kaygıyı fark edin. Or if in the previous part of the workshop where we had joy, gratitude, and love and energy. Ya da ilk kısımda neşeyi, şükranı ve enerjiyi deneyimlemiştik. Buraya bir baktığınızda. Notice if your mind is in the past or in the future. Bakın bakalım zihniniz geçmişte mi, gelecekte mi? Or notice that if you can be in the present. Ya da bakın bakalım şimdi ve burada mısınız? And remember to breathe. Ve nefes almayı da hatırlıyorsunuz bir taraftan. And now put your attention in between your eyebrows. Şimdi dikkatinizi iki kaşınızın ortasına yerleştirin. Oraya getirin. And imagine a flame. Ve bir alev hayal edin. Right behind it. Arkasında bir alev olduğunu hayal edin. And breathe so that this flame has oxygen too. Ve nefes alın. Böylece o alev de oksijen alsın. Now imagine that this flame goes to your midbrain, a little bit down. Şimdi bu alevin biraz daha arkaya, orta beyne doğru indiğini hayal edin. And then just lower this flame to your lower brain. Şimdi alt beyninize doğru indirin.
If you feel like it, you can stop there. Or if you feel like it, you can go with this flame to your heart. İsterseniz orada bırakırsınız, isterseniz kalbinize kadar indirebilirsiniz. Now let this flame fall to your belly. Şimdi bırakın bu alev karnınıza doğru insin. And let it go down to your pelvic floor. Ve oradan aşağı pelvik tabanınıza kadar iniyor. And I now ask you if I invite you to smile slightly. Şimdi sizi hafifçe gülümsemeye davet ediyorum. And breathe a little while. Biraz nefes alalım. When you feel like it, you can open your eyes. Ve istediğiniz zaman da gözünüzü açabilirsiniz. So any comments are welcome. Yorumu olan varsa chat'e alabiliriz. How did you feel in this solution? A 3-minute serene mind meditation. Nasıl hissettiniz bu 3 dakikalık dinginlik meditasyonunda? My hands and feet got warmed. Ellerim ve ayaklarım ısındı, diyor eşim. Ayşegül sends a red heart. Çok dingin hissettim kendimi. Ama bedenimde de dikey bir hareket hissettim. Dikey bir şekilde, diyor Aylin. Bir dinginlik hali, serenity came. Kaşların arasındayken ateş rahattı. Ama geri kalan yerde ve bir pelvik tabanda da rahattı. Geri kalan kısımda tutmakta zorlandım. Zihnin sakinleşmesi, rahat, sessizleşmesi. Bedende gezen küçük alev imgesini sevdim, diyor. I love the image of little flame traveling the body. Bütün bedenim ne kadar aktive olduğunu ama hala tolere edebildiğini fark ettim. Ve hepsini tutabilecek daha fazla alanım olduğunu fark ettim. I have experienced an interesting synchronicity when the flames came to my brain stem. The nearby electric box exploded. It is as if something exploded inside of me. Special effects are part of the program. Özel efektleri özel olarak programımızın parçası olarak yapabiliriz, alabiliriz. So Hulsa has a question, I think, or she wants to participate. Not a question, but my cat is sitting on me, so I can't type. And she started to sit on me when we started doing this meditation. And she is not a lap cat, so she's sensing something for sure.
bütün meditasyon boyunca burada otur diyorsun değil mi? Sesini çok duyamadım Gülşah. Normalde çok kucak kedisi değildir. Bir şey fark etti demek ki. Direkt böyle oraya yat. O Anna da kedisini gösteriyor. Kediler direkt meditatif bir yerdeler. Trafo patlıyor. Kediler var. Dur ben bunu bir yerden hatırlıyorum ama dur bakalım. Hayırlısı olsun. Yes, cats really love these meditations. Evet, kediler bu meditasyonu seviyor gerçekten. So see how connected we are and how we are one. Bakın nasıl temas halindeyiz, nasıl bir haldeyiz. And now that we are connected, how would you feel about listening to 2 or 3 cases? Very short, 5 minutes. Do we still have time? Is that okay with you? Madem böyle bağlantılı haldeyiz, birkaç vaka dinlemek ister misiniz? Kısa vakalar, böyle 5-6 dakikalık vaktimiz var değil mi? Okay. And just one last thing is look at your faces before. I mean, they're so beautiful now. You were kind of tired at the beginning, and now they're very wow. Yüzlerimize bir bakalım. Look at each other. So do some correlation. Go into the Önce biraz yorgundunuz. Şimdi bakın bakalım gallery ekranda. view. Gallery view'dan. What do you notice of the gestures? Neyi fark ediyorsunuz? Their states and everybody. Herkesin durumuna. Defne niye bu kadar mutlu oldu anlamadım. Bir bakın bakalım. And let just your heart, nurture with your images of your colleagues. Kalbiniz o arkadaşlarınızın görüntüleriyle bir some have lovely aydınlansın. eyes, some have extraordinary smiles. It's beautiful. Gözleri çok güzel. Katılımcılarımızın gülümsemeleri çok güzel. Okay. Peki. So is it okay for us to go to the cases? Or is there Vakalara any geçelim mi o questions? zaman? Okay. Can you see the screen? Yes. Yeah. Okay. So these studies are a merge, a laboratory of all these schools I told you and techniques. And these are so that you can, if you have other methodologies, don't hesitate to use them. They're really beautiful and they really merge together with SAP. Burada anlatacağım vakalar birden fazla tekniğin kullanımıyla ele alınmış vakalar olacak. Siz de farklı backgroundlardan geliyorsanız kullanmakta çekinmeyin. Hepsinin somatik deneyimlemeyle yakından alakası var. So here are drawings of Fatih, which was a boy who was under the rubble for 7 days. 7 gün boyunca yıkıntı altında, göçük altında kalmış Fatih adında bir oğlan çocuğunun çizimleri bunlar. The drawing on the left shows how he lost his mother and I think one sibling also. Soldaki resimde annesini ve bir kardeşini nasıl kaybettiğini çizmiş. And I don't know if you noticed, but they don't have bodies. They're just heads. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama bedenler yok, sadece kafalar var. So Fatih had what's called crush syndrome. Fatih'te o crush sendromu denen bir sendrom var, göçük altında uzun süre kalmaktan kaynaklı. So his limbs, his extremities, his arms and legs were very cold, and especially his legs, and they were not only cold but they were bloated. O yüzden kolları, bacakları, özellikle kolları soğuk, bacakları ve şişkin de vaziyette. And he was in this position and didn't want to relate to anybody. Şu pozisyondaydı, kimseyle ilişkilenmek istemiyordu. So he's in the sagittal position, right? He's front. Böyle it's a fetal position too, no? Fetal pozisyonda. So Selva asked me, what can we do for him? Selva dedi ki bana ne yapabiliriz onun için? This is a protective position, so we don't take him out of it.
just like armadillos go Bu bir like koruma this. pozisyonu. Armadillolar da Shells all böyle over. yapar. Kendilerini savunmaya çekerler. Bundan çıkarmak lazım. Mhm. But we did do some touch. Dokunma yaptık. Well, we didn't. Selva did. Daha doğrusu Selva yaptı. With permission of her parents. And instead of touching the cold parts, she touched her the organs, the heart, the area of the heart, and the area of the Çıkarmamak lazım. Düzeltiyorum. Evet, çıkarmamak lazım dedi of the belly. Mhm. Okay, I missed some part that you said. Then they corrected me and I just announced everyone. So who is touching, the family or Selva is touching? Selva is touching with permission of the family. Ailenin izniyle Selva dokunarak çalıştı ama soğuk taraflara dokunmak yerine sıcak taraflara dokunuyor. So she used Maggie Klein's gingerbread cake. Maggie Klein'in o kurabiye insan figürüyle çalıştı. Where he showed his emotions, no? But the most important part is she touched the heart, the chest, and she touched the belly very kindly. Çok nazik bir şekilde kalbe ve karna dokundu. Because of the shock and not being mobile for 7 days, his intestines and his heart and his lungs were used to not moving much. Çünkü o şok nedeniyle 7 gün boyunca hareket edememekten kaynaklı o kalbi, akciğeri çok fazla hareket edemiyordu. And just as our hands released the brainstem here, when you put them here, it has similar or different effects, but well-being effects in the chest and in the belly. Nasıl ki ellerimizi buraya koyduğumuzda beyin sapımızda rahatlatıcı bir etki yapıyorsa, buraya kalbe ve karna koyduğumuzda da o bölge üzerinde benzer bir etki yaratıyor. And with this, they got a little bit warm up, and this is also a digestive position. When we eat, we go a little downwards, no? So once he had the front of and the back registry of this vertical plane, he was able by himself in a couple of days to open up from his shell. Okay. Bununla biraz ısındı. Bu pozisyon bu arada kapalı pozisyon aslında birazcık sindirme pozisyonudur da yerken birazcık böyle eğiliriz ya. Hani sonra bu kendi içinde kalarak bu pozisyondan yavaşça açıldı. And after that his disposition to the nurses and the treatment and his family changed a little bit. And he's more outgoing now. Daha böyle dışa dönük olmaya başladı. İşte hemşirelerin, ailenin pozisyonu da değişti etrafında. So this is one example of what somatic movement therapy and other somatic physiotherapies can help out to complement what you're doing. Hareket terapisinin, somatik fizyoterapinin yapılan şeyi destekleyici biçimde nasıl kullanılabileceğinin bir örneği. And once the pressure of these cavities regulates, the blood, the lymph, and all the fluids can go to the arms, and he was less bloated. Sonrasında o boşluklar, o alanlar böyle şey olunca, hareketlenince şişkinlikler de azaldı. Beden sıvıları daha iyi hareket etti. So he's a clear and extreme example of the sagittal being stuck in one of the sagittals. Bu boylamsal dikey düzlemde takılıp kalmanın aslında tam bir örneğiydi Fatih. Okay. So the next one, primero ella que hable yo después. I'm going to stop sharing and I'm going to ask Eminem if she will be so kind as to, where are you, Emin? Buradayım Ana. I'm here, Ana. So would you like to talk a little bit about our session? Seansımızdan biraz bahseder misin? Tamam. Biraz heyecanlandım. I'm a little bit nervous. Evet. Önce şeyden bahsetmek istiyorum. Ben Hataylıyım ve depremle birlikte kaybettiğim yakınlarım var. First of all, I want to say that I'm from Hatay, and with the earthquake, I lost relatives, I lost loved ones. Bu süreçte çok böyle hani şoka girmiş hissettim.
kendimi hissetmekte, duygularımı hissetmekte, normal hayata devam etmekte zorluk yaşamaya başlamıştım. I felt shocked. I had difficulty to feel my emotions, my body, and to move on with my life. Hatta anadan bu seansı alıp almamakta bile kararsızdım. And I was even not quite, I'm a little bit hesitant to take this session from Anna or not. Ama çok tıkanmış olduğum bir noktada denemeye karar verdim. But in a point that I feel quite stuck, I tried to give it a try. İyi ki de almışım. Ana minnettarım. And I'm so glad that I have this session. I appreciate Anna's session. Ana'yla seansa başladığımda öfke dışında hissedebildiğim bir şey yoktu. Bedenimi de hissedemiyordum ya da herhangi bir duyguyu da hissedemiyordum. Tek hissedebildiğim öfkeydi. When I started the session with Anna, I wasn't able to feel anything else than anger, rage. I wasn't able to feel my body, and I wasn't able to feel any other emotions per se. Ana'nın sakin duruşu, Ana'nın o şefkatli sesi ve hiçbir şey yapmadan sadece orada durabilmesi ve yaşadığım şeyi onurlandırması benim için biraz böyle duyguları açmak için bir kapı oldu. Her composure, her compassion, and just being able to sit there with me opened a gate for me to exhibit, to show my emotions. Sonrasında hüznü hissetmeye başladım seans içerisinde. Then I started to feel that blue feeling, that sadness in the session, that sorrow. Ağlayamıyordum ve ağlama gelmeye başladı. I wasn't able to cry, but then the tears came. Her şeyi yavaşlatarak yapmak ve tüm bunları yaparken her seferinde de bana nefesi hatırlatması. And we did everything slowing down, and she kept reminding me breathing. Ve ilk kez bu seansta diyebilirim, hani dokunmanın ne kadar keyifli olabileceğini deneyimlediğimi söyleyebilirim. And maybe first time in this session I have experienced how fun, actually how joyous it was to touch. Ve tüm bunları gerçekten çok ağır çekimde ve yavaşça yapabilmek hem zordu hem de gerçekten çok harika bir şeydi o yavaşlayabilmeyi deneyimlemek. It was really actually just slow motion and just experiencing them. It was a whole different thing, really. Seansın sonuna geldiğimde kendimi gerçekten daha bedenime dönmüş, daha hissedebilmeye başlamış ve hatta artık biraz da gülmeye başlamıştım. Through the end of the session, I was able to feel myself, to turn back to my body, and I was even smiling a bit. Bilmiyorum, Ana'nın burada söylememi istediği bir şey var mı? Aklıma gelmiyor. That's what I can remember right now. I don't know, Anna, is there anything else that I missed out or you want me to share? Yes, this. Bu. Mango. Mango. Seansta eğlenceyi rahatlama aracı olarak kullandık ve mango bunların yollarından bir tanesi oldu. We used fun as a way of relaxation in this session, and mango was a tool that we've used. Ana ağzımızı sulandıra mangosunu yerken biz sadece izledik. Anna was enjoying her mango. We were salivating and just watching. Sonra tabii ki ben de dolap yakındı, mutfakta görüştüğüm için. And I was in the kitchen. The fridge was nearby. Ben de ekşi, buz gibi frambuazları yedim ama o kadar yavaş yememe izin verdiği için I ate my nice berries, blueberries, but she let me eat them very slowly. No, I did not allow you to eat them so that you could smell them first. Önce izin vermedim yemeye. Önce bir And then kokusunu let the aldım. salivating
which is parasympathetic activation. Sonra ağzının suyun akmasına izin And verdi. digest, rest and Parasempatik digest. aktivasyon. Dinlenme Evet. ve sindirim geldi. Yes. Uzunca bir süre sadece baktım. For a long time we just looked at it. I just looked at it for a long time. Kokladım. Then I Uzaktan smelled. baktım. I looked from a distance. I looked from near. Sonra lanet olsun yemeyeceğim. And then I said, okay, I gave up. I'm not eating this. Okay. Sonra yavaş bir şekilde tüm tükürüğü ve frambuazın tadını fark ede ve o yutma eylemini de çok yavaş bir şekilde fark ede yedim. Then very slowly, by just feeling the taste and the texture with all the saliva in my mouth and just also sensing that swallowing action. So this is how I ate it. So remember, the vagus nerve is with the digestive tube. So if you calm the mouth and the swallowing reflex and the breathing reflex, you get a more regulated person. So Vagus siniri burası eşliğince gittiği için buradan böyle boğazdan solunumu ve yutağı yemek borusunu rahatlatırsanız daha regüle oluyorsunuz. And I think one of the most beautiful part was because we calmed her sense of gusto, the sense of taste, Taste. her sense of smell, her sense of hearing became better. And then she started seeing colors. She hadn't seen the colors of her kitchen fruits and furniture. Tat alma, koku duygusunu sakinleştirince kulakları da daha işitir hale geldi. Görme duygusu da. Çünkü renklerini fark edemiyordu mutfağının, yemeğin, içmeğin, meyvelerin, onları fark etmeye başladı. So her bandwidth, which is reduced of her senses, which is reduced by rage and is hyper focused, O hiddet opened all her nedeniyle, senses at the end. öfke nedeniyle o daralan bant genişliği deyim yerindeyse duyularıyla beraber tekrar geri açıldı. Okay. So let me just share something. I don't know if you want to say something else because I want to share. Var mı başka söylemek istediğim şey mi? Çünkü ben bir şey paylaşacağım. Çok teşekkür We couldn't find a name for the session. Thank you so much. Bir ad bulamamıştık değil mi seans için? Buna seans için bir ad bulmamı istedi. Ben de bir ad bulamayacağımı, bunu sadece imaj olarak hayal edebileceğimi ve isterse sonra çizebileceğimi söyledim. Anna asked me to find a name for the session. I said I cannot find a name, but I can record it as an image. And if she wants me, I can draw it later on. Yeah, it can be the name of a book, a movie, a song. Bu bir kitabın adı da olabilirdi, bir şarkının adı da olabilirdi, filmin adı da But because olabilirdi. she still was in a certain state and it was 2 hours afterwards, she couldn't do it, no? But anyway, I'm going to show her what 2 or 3 weeks later you sent me. 2-3 hafta sonra gönderdiğin çizimi 2-3 hafta. göstereceğim şimdi. Yes. Stuck. Hold on, it's stuck again. Tekrar geri takıldı, kusura bakmayın. So one of the means resources at the beginning was the lemon groves that grow around Hatay. Ek başta kaynaklarımızdan bir tanesi Hatay'ın etrafındaki güzel limon bahçeleriydi. And this was her. I am getting very emotional. Ve sonra Emine'nin gönderdiği çizimde bu, hala bakınca çok duygulanıyorum. And this is what she sent me 2 weeks or 3 weeks later. 2-3 hafta sonra bana bunu gönderdi. And just as she resignified this of her hometown, the symbol of her hometown, with this lovely fairy. Bu güzel periyle beraber kendi şehrinin sembolü bunlar. And her words, spirit heals with joy. Bu ve de sözcüklerle de yine mesajı veriyor. Neşeyle iyileşen ruh. I also healed a part of me. Bu benim de bir kısmını iyileştirdi. Which was a resignification. Bu da yeniden yapılanma gibi oldu aslında. Yeniden onarım gibi oldu. Yeniden anlam kazanma.
and my wings grew back. Tekrar kanatlarım çıktı. And I had road maps like the ones I have showed you with Size all the gösterdiğim gibi exercises. bütün o egzersizlerde başka yol haritalarım oluştu. And I can see the future with more stability and movement. Ve geleceği daha bir istikrar ve hareketle görebildim. And for all the psychologists in the room and all the SEPs, this is my my Wish. present to you. My wish for you. Aramızdaki bütün terapistler, psikologlar, somatik deneyimleme uygulayıcıları için böylesi bir dileğim olsun sizler için de. Armağanım bir dileğim olsun. Okay. And just to end, you are going to go through many phases. Bitirmeden önce kısaca şundan da bahsedelim. Pek çok farklı safhadan geçeceksiniz. Each will be unique. Her birinin kendine ait özellikleri var. And these are the ones I went through in an arc of 37 years. 37 yıllık bir dönemde bunlardan geçtim ben. Because the first earthquake was in 1985. Çünkü 85 yılındaydı ilk gittiğim deprem. And the three last ones, because of time and wisdom and age and time heals and all these somatic tools we have, I have been able to before I was in desolation, in rage, I replicated things and repeated things, but I could resignify with my culture, the altars, the parades, the humor and joy that there is in my culture. And I built I reconstructed myself. And I learned that my specialty is, just as there are earthquake foreshocks and aftershocks, there are panic attacks and anxiety attacks. And you can use the same vocabulary and they're very similar. Our nervous system reacts just like the earth. Bütün o işte deprem müdahalelerinden sonra önce bir öfke ve bir yalnızlıktan sonra bir şeyleri tekrar etmeye başladım. Sonra kendimi yeniden anlamlandırmam, kendi kültürümle, sunaklarımla, törenlerimle ve mizahla oldu. Sonrasında yeniden yapılandırdım ve gördüm ki bütün bu işte öncü şokları olabilir, artçı şokları olabilir, panik ataklar, anksiyete atakları, bunların benim uzmanlık alanım olduğunu gördüm. So it's a long journey. So the more tools and skills you add to your repertoire, it's going to be heal gradually and sooner. Bu uzun bir yolculuk. Ne kadar çok çantanıza alet eklerseniz, repertuarınızı genişletirseniz bu uzun yol içerisinde iyileşecektir. So this is the book where I wrote, just as creative songs and whatever. For me, my creative impulse was to write. Benim yaratıcı etkim yazmak üzerineydi. Bu da yazdığım kitap. And I end this so that you can know that the body heals with play. Bilin ki beden oyunla iyileşir. The mind heals with laughter. Zihin kahkahayla. And the spirit, just like Eminem wrote in her heals with joy. Ruh da Emine'nin yazdığı gibi neşeyle. And you can contact me, and I will send you also the contacts of the assistants. If you want to practice and have these other skills, or have sessions so that we can accompany you in this situation you're living. Bunlar iletişim bilgileri. Asistanlarımızın da iletişim bilgilerini göndereceğim. Bu teknikleri pratik etmek, seans almak ya da temasa geçmek isterseniz size destek olmayı çok isteriz. Okay. So we're going to wrap up. I don't know if there are questions, and I can artık toparlıyoruz. Or you can write them. Sorusu olan varsa alabiliriz belki, ama yoksa da artık en azından benim sesim yok. Görebiliyoruz. Okay. Thank you very much. We are sending hearts. Oh, thank you so much. From Mexico with love. Meksiko'dan hepinize sevgiler gönderiyorum ben de. Thank you, Anna. Thank you all the team. Anna'ya, bütün ekibe teşekkürler. Assistance. Yes. Thank you.
Yes. Thank you, Ramiro, Betty, Margaret, Monse, and Monica. ve Monica. Halil. Such an arch from Mexico all the way to Turkey. I'm thinking of this rainbow love. Meksika'dan all Türkiye'ye the kadar way gelen crossing the planet. harika bir gökkuşağı gezegeni böyle kaplıyor. Thank you. Teşekkürler. Hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.